Selam. Evet. Karanlıkların içinden bir Ayşegül, bir Ben prenses. sabah akşam karanlıkta çalışıyorum. Gündüz gece Ben fark etmiyor böyle diyorsun. Bruce Wayne Batman arasında Batman'e fazla kaymış durumdayım şu anda. Oo. Nasılsın? İyi vallahi ne olsun. Ramazan herkesin olduğu gibi iyi geçmeye çalışıyor. Malum durumlar sonrasında insanımız biraz kendini toparlama aşamasında diye Evet, düşünüyorum açıkçası bugünlerde. Bunlar yani bu dönemler evet, biraz evet. iyi geliyor sanki bize değil mi Geçen Ayşegül? gün birisi Yani ben bu deprem bölgesindeyim ve yaşadım ama şimdi sanki hiç yaşamamış gibi unutmuş haldeyim. Gerçekten bu kadar unutabiliyor muyuz? Şaşırıyorum falan demişti. İnsanoğlu böyle bir şey işte. Çok çabuk unutuyor. Evet. Ama işte bu bizi iyileştiren dönemlerden biri de aslında bu Ramazan gibi aslında bizim içimize döndüğümüz dönemlerden Bu birisi aslında yorgunlukların bizi. Biraz faydası var. iyileştiriyor Evet, sanki bu yani dönemler. ben işim gereği ve görevim gereği yani şöyle söyleyeyim, görevim derken herkesin kendi vicdani bir sistemi var ya, o vicdana saygılı ve Hı sadık hı. olman gerekiyor. Ondan dolayı ben bu hayattaki görevlerimi eğer kendime yorarsam, kendi psikolojime, kendi çocukluğuma, kendi geleceğime falan yorarsam, o zaman aklım öyle diyor ki bu işlerin, bu emellerin hiçbirisi bir yere varmaz. Çünkü döner dolaşır dışarıda aradığını yine içeride bulmak zorunda olduğunu öğrenirsin. O yüzden hani Hı şeyi hı. söyleyemem. Şimdi bir takım insanlar daha içe dönüktür, bir takım insanlar daha dışa dönüktür ya. İçe dönük olan insanlar çok uzun zamandır aslında. Korona ile birlikte 2020'den beri bariz bir şekilde aslında bu dönemi ben biraz gözlemliyorum. Çok itiraf eden yok ama içten içe memnunuz aslında o kesim. Evet, çok sıkıntı yaşıyoruz ama Hı. biraz da bizim Türkiye'nin aslında yapısında var bu arada. Astrolojisinde de var. Akrepliğinden kaynaklı falan. Hani şey arketipsel olarak o. Böyle yıkımları sever, dönüşümleri sever, radikal hareketleri sever falan. Kriz sever. Çünkü o yeniden doğum anlamına da gelir. Yani tazelik. Evet, Küllerinden doğma anka evet, kuşu aynen. modeli. O yüzden tabii bazılarımız bu dönemi şey yapsa da daha kendince daha aşina bulsa da bak ne güzel işte insanlar yüzeysellikten uzaklaşıyorlar ve biraz daha derinselliğe geliyorlar. Sonunda insanlar herhalde manaya göre yaşayacaklar gibi düşünenlerimiz de var. Yüzeysel olanlar da çok uçlara gidip artık hani gerçekten işin cılkını çıkaran kesim de var ama senin dediğin gibi geçtiğimiz süreçler gerek pandemi olsun, deprem olsun, ekonomi olsun, politika olsun, sosyal hayatımız olsun bir sürü açıdan bize tepe taklak ederken herkesi bir soru sordurtmaya getirdi tabii ki. Soru sormak da bir hikaye başlatmak demektir. Hakikaten edebiyatta böyle denir. Her bir hikaye bir soruyla başlar, cevapla biter diye. Şimdi biz hala cevabı alamadık. Cevap belirsizlik. İşte bugün de biraz onu da konuşmak istiyorum. O yüzden çok doğru söylüyorsun. Hani bir Hı hı. taraftan sanki hiç kalkamıyoruz gibi gözüküyor. Bir taraftan sen geçen yayında da dedin depremden neden bu kadar çok etkilendik diye. İşte etkilenmemizin sebebi uzun zamandır sandıkta tuttuklarımız açığa çıkıyor. Bir tarafımız bunu seviyor aslında. Çünkü sırtında taşıyordun o sandığı sonuçta. Hafifleteceksin, onu biliyor, aklın hesap yapar. Umut çok matematiksel bir şeydir. Psikolojik olması matematiksel olmadığı anlamına gelmez zaten. Ama bir taraftan da süreçte çok yoruyor. Yani şu an mesela Ramazan'ın yorgunluğu değil aslında Ramazan'la birlikte geçirdiğim benim de süreçlerimin yorgunluğu var mesela suratında. Sadece tek fark ne oluyor? Hani Ayşe nasıl dayanıyorsun böyle şeylere falan diye sorarlar bana genelde. Dayanmıyorum tabii ki. Yani böyle bir dayanırsan bozulursun zaten. Dayanmaya çalışmayacaksın. O dayanmaktan e, kastettiğimiz şey bizim direnmek olarak çıkıyor. Direnmiyorum. O yüzden dayanıyorum diyelim hatta. Yani doğru kelime dayanmak değil orada. Sorulan şey nasıl direniyorsun aslında diye soruyor. Aslında direnmiyorum, dayanıyorum. Yani orada perseverance denen İngilizce'de aslında e, yani karşısında durmaya karşı gösterilen dirayet. Aslında dayanmak dediğimiz şey o, dirayet. O da bir mukavemet kanunudur. Yani hakikaten her maddenin bir mukavemeti var ya dayanıklılık ölçüsü. Bu da senin dışarıdan sert gözükmeni ama içeriden çok esnek olmana sebep verir. Bu nasıl katar insana? Nasıl böyle bir huy oluşmaya başlar? Yeterince çekersen, yeterince kuyuya inmeye kalkarsan yani sen de tabii ki de bu dayanıklılıkları kazanırsın. Konuşuyoruz da seninle arada bir zaten sen de biliyorsun. O yüzden bence millet Hı olarak, hı. aile olarak, birey olarak
Herkes kuyusunun dibine iniyor. Gölün kuyusudur. Zordur, kaotiktir, sıkıcıdır, bunaltıcıdır. İndikçe inersin, inmenin getirdiği bir şey var. Bazen o kuyuya taş atarız ve o taşın sesi gelene kadar çok uzun bir zaman alır ve o sesin gelmemesinden, çok derinliğini hissetmemizden de inmeyiz, Evet korkarız ama heyecan kendi da derinliğimizden. verir. İşte bu Evet. süreç öyle bir süreç. Ya ben hiçbirimizde sıkıntı yaşayan, ya şimdi ben çok bayağı yoğun gözlem yapan bir göze emanet edildim, yani öyle diyeyim. Gerçekten insanların en zor zamanlarında bile gözlemlediğim zaman kişilerde yaşadıkları şeyin canlılığını çok gördüm. Canlılık. Yani birçoğumuz sıkıntı yaşamıyorken, mesela birisi hayatını kaybetmediğinde, bir kaza geçirmediğimizde, beklediğimiz şeyler olmayıp da hayallerimiz kırılmadığında, yaşadığımız süreçte attığımız kahkahalardan tut da çok alıştığımız acılar var. Mesela çok alıştığımız ayrılıklar var mesela ilişkilerde, ya da anlaşılmama ağlamaları var mesela. O ağlamalar ve gülmeler gerçekten ciddi ciddi korktuğumuz, başımıza geldiği zamanki çaresizliğimizde kaldığımız zamanki kadar canlı olmuyor. Kişinin gözünün içine baktığım zaman, o zamanlarda birçok insan gözünün içine bakmaya çekinir. Ama işte dediğim gibi o böyle akrepsilik zaten onu arar. Yani o canlılığı arar. Gözünde gerçekten senin gözünün dibi, içine bakıp, böyle göz bebeğine bakıp, insanız değil mi? Hani sen de yaşıyorsun, ben de yaşıyorum. Bak, insanız. Bu insan olarak normal değil mi bu kadar acı yaşamak? Diye bir aşina olan bir bakış arar. Bunlar çok canlı zamanlardır. O yüzden biz de şu anda hep beraber böyle bir şey yaşıyoruz. Herkesin ölçüsü farklı olabilir ama herkes bu dönüşümün acısını yaşıyor. Bugün o yüzden seninle şey konuşmak istedim ben aslında. Hani yaratımla ilgili bir şeyler konuşuyoruz ama yaratımın Hı hı. gerçekten sağlam olabilmesi için yıkımın da sağlam olması gerekiyor. Çok samimi söylüyorum. Yani hesap kitapla Evet. söylüyorum. İnşa Evet, etmeyi konuşacaktık bugün. evet. Evet. İnşa etmenin vakti Bu zaten arada de. dostlara da şimdiden söyleyelim. Sorularınızı sorular bölümüne yazarsanız bu sohbetin bir sonrasında sizin sorularınızı cevaplandıracak Ayşegül. Onunla ilgili belli açılımlar yapacağız. Onu da bilgisini Evet, verelim alalım şimdiden. sorularınız biraz. Şimdi mesela altta bir tane yorum var. Ruhumuz yaralı, iyileşmek zor olacak diye. Bunu biraz daha doğru bir yere yerleştirelim. Ruhumuz yaralı değil. Ruhumuz şu an coşuyor. Çok şey öğreniyor. Kendi olaylara karşı maddiyatla değil, maneviyatla daha haşır neşiriz. Yaşadıklarımızın arkasında neler olduğunu, yaşayamadıklarımızla ilgili öngörülerimizi daha fazla düşünüyoruz. Yani yaşadıklarımızı değil, yaşadıklarımızın arkasındaki manalara daha fazla akıl yoruyoruz. O yüzden daha İnsan beyninde geliştiği formlardır bunlar, bu düşünce şekilleri. O yüzden ruhumuz hiç acımıyor. Ruhumuz acımaz. Ama bazı yazıtlarda, bazı kaynaklarda ruhun dünyaya gelmesi çok büyük bir acıdır. Çok derin bir acıdır. Ona çok zor gelir, ağır gelir diye anlatılır. Ama bunlar birazcık bizim, belki de şu anki dönemi çok özel saydığım için, bu dönemden önceki dönemin anlatımlarıdır bunlar. Çünkü ruh buraya gerçekten hevesle gelir. Yani hatta şöyle de denir. Bu dünyada bedenlenebilmek için sıraya girer ruhlar. Çünkü burası çok önemli bir yerdi. Çok değerli bir yerdi. Hep ben şöyle bir örnekle anlatmaya çalışıyorum ki mecaz hakikatin köprüsüdür. O yüzden bir mecaz bir anlatımda bulunuyorsa, emin olun o anlatımda mutlaka bir doğruluk vardır. Ve göreceli bir doğruluk değildir. Her yerdedir o doğruluk. Siz onu görebilecek misiniz? Görecelilik sizsiniz, çünkü hakikat değildir. O yüzden meyvenin çekirdeği kadar sert ve yendiği zaman kekremsi olan bu dünya çekirdeği bütün kainata tadını ve o yumuşaklığını, lezzetini verir. O yüzden bizim burada bu kadar çekirdekte olmamız belki de kainatların ilk alemlerinden oluşturulan en primitif gibi gelse de, öyle gibi gözükse de, içinde işte DNA gibi ya da işte zigottaki değer gibi senin nasıl bir şeye doğru evrildiğinin bütün anahtarı da dünyada gizlidir. Senin nasıl bir yaşam yaşayacaksın sen zigot halinde, yani spermle yumurtanın birleşip de tek bir hücre haline gelip henüz bölünmeden önce hepsi orada yazılıydı. Dünyada da bütün kainatların sırrı yazılıdır. O yüzden
Ruhun burada enkarne olması, Fransızca beden yeniden re-enkarne, yeniden bedenlenme, enkarne bedenlenme demek. Burada bir bedene gelmesi ki bu belirli safhalardan geçer. Önce toprak olarak bedenlenir, o yoğunlaşır, maden olur. Tasavvufta madenlerin şahı olarak altın bilinir. Ondan sonra bitkileşir. Bitkinin şahı hurmadır. Sonra oradan hayvanlaşır. Hayvanın şahı attır. İnsana hizmet eder çünkü. Hurmadır. Onun, hurmayı neden olduğunu söyleyeyim. Bir tek hurma bitkisi üstten kesildiği zaman ölür. Üstten budandığı zaman işte bu hani kafanı kes. İlahi olan da bağlantıyı Hı kesmekle ilgili hı. anlatılır bu. O yüzden bunlar hep mecaz ama doğruluk payı da var tabii ki. Yani bilimsel olarak baktığınız zaman mesela mutlaka bunların cevapları çıkacaktır. Ben bu arada tasavvuf Evet, tarihe de baktığımızda insanları neden ortadan ikiye bölmezler? Sadece kafasını mesela giyotinle Fransızlar döneminde işte Osmanlı'da da işte küpeye tabii yatırırlar tabii. vesaire. Tabii ki Dediğin bir aslında sürü bağlantı şey var öyle. kurulabiliyor. Evet. Hatta bu dini şeylerde, disiplinlerde başa takılan her türlü işte eşarp olsun, takke olsun ya da işte Musevilerin de taktıkları olsun. Hepsi aslında gerçekten ilahi bağlantıyla alakalıdır. Orada sürekli bir hatta bir görevini söyleyeyim size. Başı erkeklerin özellikle takmasını. Başının tepesine farkındalığı arttırmak için de bir görev görür mesela onlar. Çünkü dikkat nereye derse enerji oraya gittiği için orayı enerjisini arttırır ve yoğunlaştırır. Böylece orası tabii daha fazla gelişir. Şimdi bu safhalar ilerledikçe enkarne olmak bu şeyde en sonunda beşer olarak da yani hayvanın en gelişmişi hayvan olarak kabul ettiğimiz zaman atken onun daha da gelişmiş olan insan bedeninde artık ruh bir bütün olarak enkarne olabiliyor. Daha öncesinde onu tam bir bütün olarak tam bütün bu dünyada yapabilecekleri kabiliyetlerin tamamını kullanabildiğini söyleyemiyoruz. Hayvanken, bitkiyken ya da toprak alemindeyken. Ama insan bedeninde bedenlendiği anda ruhun kabiliyet alanı çok genişliyor. Ve insan bedeni olarak sınırlı bir beden olmasına rağmen sınırsız olan kainatlara kadar uzanabilen de bir bağlantının farkında olabiliyor. Bu çok cilveli bir yerdir aslında burası. Düşünüldüğü zaman insanın kendi geleceğini bilmiyor olması, bizim şu anda kaygı olarak kabul ettiğimiz bu durum, geleceğini bilmiyor olması, belirsizlik, bazı şeylerin hatta bizler için ne yapmamız gerektiğinin bile kafa karışıklığı kadar belirsizlik artık. Bunlar bizim için aslında yaratımın potansiyel anlamda çok güzel zamanlar ama bunlar biraz disiplin, biraz öğreti gerektirir. O yüzden biz de böyle yayınlarda seninle bir araya gelip bu öğretileri birazcık daha hoş sohbet, birazcık daha pratik bilgi haline getirip insanlara biraz daha kullanılabilir hale getirmeye çalışıyoruz ama bu dünyada ruh gerçekten acı çekmez. Acı çekmemiz sadece ve sadece belirsizliği belirlemeye çalışan hesap beynimizde kalmamızdandır aslında. Biz hala aynı hesabı yapıp aynı sonuçları alıp farklı bir şekilde tepki göstermeyi bekleriz. Ki bunu Einstein daha güzel söylüyor. Bir zihnin yarattığı bir problemi aynı zihin çözemez dediği gibi bir yaşanan problemden e, ancak çıktığınız zaman ona çözüm getirebilirsiniz. Ama zaten çıktığınız zaman ironik olan da odur ki zaten çıktığınız zaman o problem olmaktan zaten çıkar. Doğal olarak problemin ta kendisinin çözüm olduğunu görürsün. Bunu da Yunus Emre, Einstein'ın dediğini aslında derdim bana dermanıymış diyerek başka bir yerden bağlıyor. Sen şükürle bunu yaşıyorsun. Ya iyi ki öyle dedim ama iyi ki başıma gelmiş diyorsun mesela. O yüzden bu süreçleri ileride çok çok daha iyi anlayacağız. Ama şimdi bahardayız. Nisan ayına girdik. Yeni bir kaynaktır. Zaten Evet. biliyorsun İngilizcesi de spring yani kaynak suyu için de aynı kelime kullanılır. Kaynak anlamına geliyor. Kaynak. Şimdi bu Evet. dönemler Spring evet water kaynak derler suyu yani. Kaynak aynen. suyu. Şimdi kaynak dönemine geldik. Neyimiz kaynak? Hani insanlar kaynak deyince genelde böyle çok saf su işte senin de tabir ettiğin gibi doğrudan kullanacak enerji arıyor ama insanın kaynağı karanlıktır. İnsanın kaynağı acıdır. O acıyı sen aşka dönüştürürsün. Karanlığı sen aydınlığa dönüştürürsün. O karanlıktan başka bir materyalin yok aslında. Çünkü o yüzden insan zaten var olanı yeniden şekil veren. O yüzden inşa ederken prensipte bir şeye dikkat etmek lazım. Ben onun için konuşmak istedim. Yoksa burada inşa etmenin beş kuralı deyip ezber bilgi tabii ki vermeyeceğim. Hiçbir zaman vermediğim gibi. Ha, veririz ama hakikaten işinize yaramaz. Burada konuştuklarımı ezbere söylesem doğru da olsa yine işe yaramaz. Çünkü bir şey yapmak değil.
ne yaptığımızın hakikaten hiçbir önemi yok. Bak, birinci prensibi söyleyeyim. Ne yarattığınızın hiçbir önemi yok. İsterseniz yanlış bir şey yaratın. Gerçekten hiçbir önemi yok. Hiçbir negatif etkisi de yok. Yanlış bir şey yapsanız bile. Nasıl yaptığınız ama sonuna kadar etkisi var. Nasıl yaptığınız çok önemli. Biz bunu aslında biliyoruz. Yani bilmediğimiz bir şey değil yani. Tokat atmak bayılan insana sevapken ayık insana günah olur. Günah ne demek? Vinah kelimesi kendini unutmaktan geliyor. Bu kelimeleri hep tekrarlıyorum. Bunlar çok önemli kelimeler çünkü. Günah, günah, günah öyle büyüdüğümüz için. Ee, Evet. neden? Kendini unutuyorsun. Vinah kelimesi kendini unutmak demek. Birisini tokat attığın zaman onu başkası zannediyorsun. Ona ders vereceğim. Ona nasıl ders vereceksin? Ona ders verecek mekanizma olsaydı derilerimiz birbirinden ayrı olmazdı zaten. Bize ayrı ayrı sınırlar vermesine gerek olmazdı. O zaman ya da telepatik ver mesela. Tokatla değil de telepatik olarak vermeye çalış mesela. Değil mi? Telepatik olarak vermeye çalışırsan zaten önce kendine ders vermen gerektiğini anlayacaksın. Ha, tamam, anladım ben şimdi senin ne demek istediğini gibi olacak. O yüzden ez cümle böyle kısadan söylüyoruz ki kimseye ders vermesine imkan yok. Bu şu anda burada dinleyen herkes biliyor. Yeni bir bilgi vermedik. Çünkü böyledir bu, biraz izlediğimiz zaman böyle video. Yani ne anladın? Bu Yani. kadar zamandır dinliyorsun. Ne değişti falan, bunlar var ya. Bir şey değişmedi tabii ki de. Var olan burada. Ama sen hayatını doğru bir yere uygulayacak mısın? Olay şu. Dönüyorsun, dolaşıyorsun. Aynı problemi aynı kişiyle aynı şekilde yine yaşıyorsun. Sadece değişen şu. Eğer farkında olabilirsen, farkında olarak birisiyle aynı problemi yaşayabilecek kadar inat edebildiysen kendi kendine, ama farkında olarak bir de üzerine, o zaman affedersin ama doğru. Kendi geri zekalılığınla karşılaşıyorsun. İşte o acizlik dediğim şeylerden bir tanesi. Zekan çok ileri değil. Zekan ileri olsa hesap yapacaksın. Diyeceksin ki bu insan, bu olay, bu şehir, bu ülke neyse bunun bir karakteri var. Yani bir kimliği var, değil mi? Bu kimlik bir hikayeyle oluştu. Hikaye kimliklerle oluşur. Aynı zamanda kimlikleri de hikaye oluşturur. Şimdi bir kimlikle oluştu. Ve her kimlik diğer bütün kimliklerin oluşması için gereklidir. Sen hikayede e, yani vaktinden önce düşman karakterini barıştıramazsın kendi içinde. Yoksa hikaye yok olur bir anda. Bambaşka bir yere gider. Kahramanı kahraman yapamayız yani. O yüzden hayatımızda yaşadığımız olayları veya işte dediğim gibi şehir, ülke ve şeyler, insanların hepsi dahil buna. İçinde bulundukları hangi kıyafetse onun o rolü olduğunu ve o rol için bir hikaye yaşadığını, bütün o karakterinin, kimliğinin o hikayeye temellendirildiğini görmemiz lazım birincisi. Diyeceksin ki bu bir hikaye temellendirmiş. Bir hikaye dönüştürmek için ancak yani bir hikaye dönüştüğü zaman efsane olur ve kültürlere miras olarak bırakılır. Her efsanede de bir ölen karakter vardır. Baş karakter. Bu bir kişinin ben ve biz ayrımından çıkıp beni bizde öldürmesidir aslında. Benliğini, bireysel ve bencil benliğini aslında biz kolektif de öldürmesi demek. Kahramanın tarifi bu aslında baktığımızda. Bütün kahraman önce bir benlik oluşturmak, çok güçlü bir benlik oluşturmak için bir hikaye giriyor. Mesela bunu çok iyi, neden Lord of the Rings, Yüzüklerin Efendisi bu kadar popülerdir? Çünkü Hobbit karakteri hiç böyle bir gayesi olmayan biridir bir de üzerine. Yani hiç öyle ben işte şunları yapacağım, dağları devireceğim falan diye bir şey yoktur. Durumu yoktur. Ama o bile vakti gelir yüzüğün gücüne kapılır. Mesela onun kibrine kapılır. Evet. Yani Şirin köyünden Evet, çıkmış bir Şirin gibi tabii onların düşünün aslında o biti. zaten beden formları bile birçok şeyi anlatıyor. Mesela orada baktığımız zaman Tolkien'in çok araştırmaları var. Ciddi mitoloji ve ezoterizm araştırması yapmadan zaten sağlam eserler gerek bilimsel gerek sanatsal çıkaramazsınız zaten. Ayakları çok büyüktür biliyorsun. O Hı topraklandıkları hı. anlamına gelir. Topraklanmak da mütevazılık anlamına gelir mesela. Küçüklerdir, yere yakınlardır biliyorsun. Yani Evet. evet, Şirinlerin de evet, evet. ayakları büyüktü Aynen biliyorsun. öyle. Yani işte bu şey gibi, troll gibi olan şeyleri, yapıları aslında hani o fizyolojik yapıların anlattığı bir şey.
Şimdi bizim en masum bile olsa karakterimiz, yani bizim hayatımızdaki biz de öyle yani, hani biz gerçekten, hep ben öyle derim. Hani şapkamın altında yaşıyorum kendimce, yani kimseye çok fazla şey yapmadan, dokunmadan desen de yine de hayat seni, gelişmen gereken bir şey varsa oradan mutlaka seni yolundan alıkoyar ve sana bir kahramanlık duygusu yaşattırır. Mutlaka kahramanın bizde öldürecek bir benlik de yaratması hikayede vardır. Bak, Frodo da vardı. Orada kendisiyle ilgili çok diyalogları vardır Gandalf'la. Hani neden ben, Hı hı. neden ben? Hep kendinde özel bir şey arar. Ama hikayede aslında önemli olan sende özel bir şey olmaması zaten. Aslında sende özel bir şey yok. Sıradan bir insansın. Ve bu ve, Olağanüstülük olağanüstülük arıyor arıyor. Hani orada neden bir. ben? Hani ben gerçekten yapabilir miyim? Orada gizli kibirden tut da ben yapamam, ben beceriksizim falan. Hani o kadar konsey var. Konseyde güçlü güçlü bir sürü insan var. Burada anlattığım şey Yüzüklerin Efendisi maskesinde, ama hepimizin içindeki 12 arketipten de bahsediyorum. Bütün hikayelerde aynı şey. Hı hı. 12 tane kişiden oluşmuş bir gruba girdiğiniz zaman aynı olay döner. Bu çok sihirsel bir şeydir bu. İşte 12 havari falan, bunlar önemlidir yani. 12 rakamı tamamlar, saatin 12'ye vurması. Neden 24 saatlik saatlerimiz yok mesela? Niye bir yuvarlak bir saati 24'e bölmemişler de 12, iki tane 12'ye bölmüşler? Biri gündüz, biri gece içindir. Evet. Biri öğlen Biri 12, gündüz biri gece arketipleri, için. biri Evet. işte yani her arketipin Evet. aydınlığı ve gölge tarafı diyedir aslında. Bunların hepsi ilahi öğretiler ve insanlara e, sihirsel bir şey yaşattırıyorlar tabii bu bilgiler, ama farkındalıklı olması lazım ve uygulayabilmek lazım. Hani Ayşegül, nasıl bu kadar konuşabiliyorsun? Nasıl bu kadar dizebiliyorsun? Ben de gelirken bazen ne konuşacağım bilmiyorum. Ne konuşayım acaba ya diyorum. Bazen strese giriyorum böyle. Ya hiç çalışmadım diyorum bazen falan. Ama hayatım çalışmakla geçmiş. O yüzden de bazı şeyleri böyle atabiliyorum ortaya. Çünkü çok pratiğim var. Öğrenimimden daha çok pratiğim var aslında benim. Cahil cesaretim çok yani zamanında. E, Ki yani görecelidir tabii bu da. Hani herkes kendi kabınca diyelim. Şimdi demek istediğim şey şu, ama bu anlattığım hikaye de gizli kibirden tut da bizde. Hani ben niye bunu yaşıyorum, ben niye bu kadar işte olayların bir işinden çıkamıyorum, niye bunlar benim başıma geliyor, ben ne yaptım ki, ben kime ne zararım vardı ki falan gibi düşündüğün yerlerde aslında kendi içinde şunu demiyorsun, mesela tersini anlatayım. Tabii ki de bana gelecekler, tabii korktular, o yüzden benimle uğraşıyorlar falan demiyorsun. Zıttını söylüyorsun. Tabii Biraz tabii. kurbana çekiyor sanki Gizli bazen kibir. böyle. Özellikle bizim Bu gizli insanımızda da çok kibirdir o. vardır. Evet. Gizli kibir diye yani Evet. gizli kibir dediğimiz şey içe dönmüş kibirdir. Dışa değil, içeri dönmüş artık. Yani iç dünyanda sen kendine negatif, çok, o kadar çok negatif değerler yüklüyorsun ki bu negatif değerleri de kaldırabileceğini düşünmenin getirdiği bir kibir bu aslında. Bu kadar da negatif olamazsın yani. Yani şeytan olmak kolay bir iş değil kısacası. Şimdi o taraf biraz böyle kibirli bir yer. Hani eksisiyle artısıyla. Ama ondan sonra yolculukta mutlaka ne oluyor? Öncelikle bir benlik yaratılıyor. Yani bizim hayatımıza girdiğimiz kibirler negatif olsun, pozitif olsun. Yani şöyle içe dönük olsun, gizli olsun ya da apaçık olsun. İşte ben dağları devirdim tarzı olsun. Bana bunu yapamazsınız falan gibi de olsun mesela. Yani hiç fark etmez. Olan duruma inat ettiğimiz veya işte direndiğimiz her yerde bir aslında kibir var. Çünkü olanın ilahi bir düzenden geldiğini unutuyoruz ve gelene karşısında dikilip zıtlık oluşturuyoruz, ikilik oluşturuyoruz aslında. Sizin aklınız ve benim aklım gibi. Ve bu otomatikman işte buna kibir deniyor aslında. Sen var olana direndiğin an kibirdesin. Hepimiz direniyoruz. Hiç direnmesek zaten teslim olacaksın. Roman bitecek. Teslim olmadığımıza göre, roman bitmediğine göre, aydınlanmadığımıza göre hepimiz kibirliyiz. Bunu kabul etmek ve bu kibri görmek, gözünü kapatmamak karşına çıktığı zaman ve yüz yüze gelebilme cesareti, yani kendi karanlıklarını da sevmek, işte anlamak olursa, o zaman bir kibir materyalini mütevazılığa dönüştürüyorsun. Bir bencilliği, hotkemliği, bir diğerkamlığa, bir başkasını düşünmeyi, başkasına da başkası demeden düşünmeyi, başkasını başkası diyerek düşünürse ona fedakarlık diyoruz biliyorsun. Hani hep feda edip kâr etmek diye ezberlediğimiz konu.
O yüzden biz ne kadar kibirli olduğumuzu kabul edersek o kadar mütevazı. Ne kadar mütevazı olursak da o kadar zengin oluyoruz aslında. Maddi manevi neyse bohçan gerekli olan şey neyse o geliyor. Şimdi dediğim şey şu, toparlamak gerekirse hepimiz bir şey inşa edeceğiz ama işte inşadaki en önemli şey bunun bir hikaye oluşu, nasıl olduğuna dikkat etmemiz gerekmesi. Yani ne yaptığın önemli değil. İster yüzüğü at o lavlara, Yüzüklerin Efendisi gibi, istersen yüzüğüne tak. Çünkü birileri o parmağına taktı o yüzüğü. Öyle değil mi? Hikayede biliyorsun onu kaldırabilen biri de var. Kaldırabilen biri var. Bu yüzüğü takarak da savaşta büyük galibiyetler de kazanmış bir hükümdar da var hikayede aslında. O yüzük bir zamanlar yani bir zaman sonrasında lanetli oluyor. Ondan öncesinde değil aslında. O yüzden Bu aslında biraz Excalibur tabii hikayesinden de hepsi. birazcık hani bir Tabii ki. Evet. benzerlikleri var onun da. Hani Evet. kılıç onda da Aynen. metal. Hepsinde var. Şimdi bizim hayatımızda bunların hepsi, bu hikayelerin hepsinin okuması yapıldığı zaman kılıçtır, yüzüktür falan. Bunların hepsi aslında orta noktada tek bir şey anlatır. İnsan buraya elindeki malzemelerle bir şeyler yaratmaya geliyor. Var olana şekil vermek için çalışmaya geliyor. Fakat neye çok takıyor? Yani ne bir fiilin karar mekanizmasıdır. Yani kararı verir. Ne yapacağım? Evet, hayır. Ne yapacağım? Biz nasıl yapacağıma çok bakmıyoruz. Ben nasıllığından bahsediyorum bugün ama. Çünkü dediğim gibi istersen birinin ne yapacaksın? Kalbini kıracaksın diyelim. İstersen benim kalbini kır. O kadar güzel kır ki gönül yap mesela. Hani o kadar güzel kır ki e, Kıramam. Kıramam Ayşegül. Benden isteme bunu. yani kalbini kıracaksın ve e, biliyorum farkındayım hani ne demek bu ama işte dramatik örnekler vermeye çalışıyorum ki her şeyle ilgili olduğunu anlayalım diye. Yoksa bu öğretilerin bazı şeylerle ilgili olduğunu söylersek o zaman zaten hakikat öğretisi olmuyor. Bu devrin en büyük şansı, bakma çok sıkıntı yaşıyoruz evet. Ama bu arada belirsizlik de çok güzel bir zemindir yaratım için. Sıfırdan başlamak gibidir yani. Ben bunu hayatımda birkaç kez yaptım. Zevklidir ama herkes için zevkli gelmez tabii ki. Bazılarına zevkli gelecek, bazılarına sıkıcı gelecek bu dönemler. Ama Hani bu geçenlerde sen de söylemiştin. Depresyon hı bazen hı, iyidir demiştin ya. Yeni inşa hı için, düşünmek hı. için bir zamandır aslında Evet, yani ona içeride. bir zaman vermek gerekiyor, enerji vermek gerekiyor. Bence aile olmanın en önemli sütunlarından bir tanesi bazılarının düşmesini korumak. Yani birilerinin düşebilmesini sağlayabilmek. Aile olmanın en önemli özelliklerinden bir tanesi bence bu. Birisi düştüğü zaman düşmesine izin vermek. Biraz düşsün, otursun, kendiyle kalsın. Yalnız değil o. Biz sadece vekil olarak buradayız. Esas var olan zaten kendiyle birlikte. Eğer onu biraz yalnız bırakabilirsek, o da kendi içindeki o konseyi ve en sonunda o masanın başında oturanı görecek. O zaman da ömrü boyunca yalnız olmayabilir. O yüzden biz onu biraz yalnız bırakalım ki içindeki kalabalığı bulsun. Zaten bunu Lütfü Filzi çok güzel söylüyor. İnsan burada ne zamanki kalabalıklar içerisinde yalnız, yalnızlığı içindeki kalabalıkla yaşamayı öğrenirse mutluluğu bulabilir. O yüzden çok güzel bir şey bu anlatım. Biraz böyle fikrimizde, hislerimizde, kararlarımızda yalnız kaldığımızda bence biraz orada kendi başımıza biraz kalalım. Ve bence biraz depresyonumuzu, sıkıntımızı, üzüntümüzü bence koruyalım. Yani mutlu olmaya da çalışmak zorunda değilsin. Hatta mutlu olmaya çalışmam bir daha bir daha bir daha aynı depresyonu artık yani tat vermeyene kadar yaşamana sebep verecektir yani mutlaka ki. Bu arada çok fena Öyle sorular mi? geliyor Ayşegül, söyleyeyim sana. Ona gülüyorum demin ara ara böyle. Gülümsememin sebebi Biri şey soruları demişti ya benim okuyorum ilk o yüzden. şeylerimden bir tanesi böyle YouTube video yani benim çektiğim de benimle birlikte çekilenlerden bir tanesinin altta yorum olarak hocam ergen bu kız demişti bir tanesi. Çok gülmüştüm. Bu iyiymiş ya. Ben teşekkür ederim Onu, demiştim yani onu seviyorum. ergenlik hani erginleşme öyleyiz Evet. yani hepimiz ergeniz sonuçta. Bizim geçen son videomuza da bu arada çok hoş yorumlar gelmiş. Aralarında bir tane en kötü diyebileceğim yorum şu: 2,5 saat izlenir mi video demiş. Altına da linç yemiş yalnız. Herkes demiş ki 5 saat olsa, birisi demiş sabaha kadar olursa dinlerim falan diye yani.
O da Evet güzeldi. Onu ya da öyle sevmiştim. izlenir mi? İzlenirse izlenir, izlenmezse izlenmez. Yok, izleniyor izleniyor. Ya Güzel işte izleniyor hem de. sağ olsun Keyifle bize bir izleniyor. yetenek vermiş. Bir çene vermiş. Güzel güzel anlatıyoruz Bir yani. kere Allah bir vermiş. çene vermiş. İyilik için kullanmaya çalışıyorum ben de. Yok ya böyle şey Geçeyim mi geçelim. sorulara? Devam Biraz ya edelim ben mi? birazcık bir özetleyeyim ondan sonra üzerinden sorulara yoğunlaşayım. Çünkü sorulara Tamam. yoğunlaşınca muhtemelen Tamam. konuşmaya Okey. geri dönemeyeceğiz. Şimdi bir kere şu. Aynen. Ama konuşmaya geri Öyle mi? döneceğim Tamam. sorular da var. Onu da Peki. O söyleyeyim. zaman hızlıca Evet. üzerinden geçeyim. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Hı hı. Gerçekten hayatta eğer biraz mizah bulamazsınız, uzun yolculukları yürüyemezsiniz. Benim bir tarafım işimi çok ciddiye alırken bir tarafım bu ciddiye alan tarafım çok tiye alır mesela. Ya gerçekten içimde hani bu mahalle dizilerinde ya da Hababam sınıfında da var öyle bir karakter. Tamamıyla bütün karakterlerin dışında olaya dalga geçen bir böyle sokak çocuğu, bir sıpa vardır orada. Bir fırlama bir çocuk, Fırlama evet bir bakış fırlama açısına bir çocuk sahip. vardır ya işte o çocuk ben böyle hayatta çok ciddi şeyleri yaparken ya da konuşurken, düşünürken falan arka taraftan bir kikir diyor. Hani ne yapıyorsun sen ya? Hani bir rahat ol falan diyor böyle biraz artık hani, dalga geçtiği bir yer. Orasının olması lazım ama şimdi bunlar olması lazım falan diyoruz da bunlar organik şeyler. Üzerine giderekten yapay bir şekilde yapabileceğiniz şeyler değiller. Ama nasıl oluyor onu söyleyeyim. Çünkü insan belki bunları bilirse o zaman oraya dikkatini verecektir. Yaptığınız işe odaklanmakla beraber bir de o işe odaklanan sana da odaklanmakla olur bu. Buna meditatif düşünce şekli deniyor. Biz bunu tefekkürde kullanıyoruz mesela İslamiyet'te. Aynı şey aslında. Çeşitli kültürlerde meditasyonun farklı isimler ve kişilerin o dönemki insanların yapılarına göre de farklı teknikler getirilmiş ama hep beyin aynı şekilde çalışıyor sonuçta. Yapmaya Hı çalışılan şey şu. Sadece ön lob değil ama bizim en fazla işte terminolojik olarak psikolojide frontal lob olarak işte ön lob olarak geçilen bölgeyle anlatılıyor ama beyin tabii tek bir bölümle çalışmıyor biliyorsun. Her tarafı çalışıyor. En hı. ağır Hı. tarafı olarak, en ağır baskın tarafı olarak da ön lob soyut beyin yaratıyor. Yani biz fiili olarak bir şey yaparken, fiili, somut bir şekilde bir şey yaparken yaptığımız şeyin soyut halini de aynı anda, aynı esnada da düşünüyoruz diye düşün. Bak buna meditasyon deniyor işte aslında. Bir yandan yürüyorsun, somut olarak yürüyorsun. Bir yandan da bedenin, yol ve yürüyüş gibi soyut kavramları soyutlaştırarak bunun manası üzerinden de başka bir yürüyüş daha yapıyorsun mesela. Buna işte tefekkür, buna meditasyon, buna aslında hemhal olmak deniyor. Onun içerisinde birlikte, onunla birlikte olmak yani. İşte bu olduğu zaman yaptığın şey odaklandığın için odaklandığın şey büyür biliyorsun. Hani böyle şey Hı iyice ona hı. baktıkça bütün dünyanın o hale gelir. Zaten şirk dediğimiz konu bu. Sen istersen hayattaki en önemli bulduğun, en doğru bulduğun, en ahlaki bulduğun bir şeye karar ver. Ne sorusuna böyle bir cevap ver yani. Ama eğer sadece buna odaklanırsan, o senin için çok fazla büyüyecek, hayatını çok fazla kaplayacak ve senin tanrının haline gelecek. Çünkü çok büyüyecek sana göre. Ve sen onun karşısında çok onu sen büyüttüğün için onun karşısında aciz yaşayacaksın. O yüzden de bu fazlasıyla somutta kaldığımızda en hayırlı iş bile insanın o maddeyi küçük bir duygu maddesi bile olsa büyüttüğünden dolayı yine şirke giriyor. Yine günaha giriyor. Kendini unutuyorsun çünkü. O kadar büyük oluyor ki kendi büyüklüğünü de unutuyorsun aslında. Yani manadaki büyüklüğünü. O yüzden ne yaparsan yap, nasıl yaptığınla yaptığın şey neliği iyi olsun kötü olsun iyiye dönüşür. Bu hayatta farkındalıklı bir şekilde hata yaparsan o zaman zaten aslında sevaba giriyorsun. Aslında kendini tanıyorsun yani. Kendini hatırlıyorsun. Çocukta böyledir mesela. Bazen bilerek hata yapar çocuklar. Bunun ne demek olduğunu bilmezler. Ama ebeveyn çocuklara bazen bilerek hata yaptırtır. Hata yaptığını bilir çocuk. Ebeveyn onu bildiğinde bilir ve müdahale etmez. Onu orada görerek bak yapma der ama müdahale etmez. Kalkıp da elinden almaz yani. Ve onun bile şimdi neden şurada çok önemli bir dinamik var. Çocuk ve yaptığı şey. Çocuk yaptığı şeyin
hatalı olduğunu biliyor. Burada bir dinamik var ikisi arasında. Fakat çocuk yaptığı şeyin hatalı olduğunu bilse de bildiğinin farkında değil henüz. Soyut kavramlar henüz çok oturmamış. O yüzden sen bir üçüncü unsur olarak, ebeveyn olarak onun güçlü bir unsur işte senin o günkü tanrın aslında ebeveynin. Henüz tanrı kavramı oturmamış çünkü. Daha somut olarak görüyorsun tanrıyı ebeveyn olarak. Yaptığın şeyi görüyor. Hem seni görüyor, hem yaptığın şeyi görüyor, hem de ikisi arasındaki kötü olduğunu bildiğini de görüyor. Çünkü o her şeyi gören tanrı senin için çocuk olarak. Ama müdahale etmiyor bak. Bak yapma diye uyarı veriyor. Bizim iç dünyamızdaki vicdanın bize uyarı vermesi gibi. Ama fiziksel olarak gelip de elinden almıyor oyuncağını senden. Ve sen yine ona bakıyorsun. Çocuklarda olur böyle gözün içine baka baka yaparlar ya hata. Bunu bilerek yapar ebeveyn ki hatayı yapsın, hatadan zarar görsün. Bilerek hatalı olduğunu bilerek yaptığı bu eylemin sonuçlarının hatalı olmasından farkındalıklı, bu ebeveynin sayesinde, ebeveyn kaynaklı bile olsa yine de farkındalıklı ders çıkarsın diyedir. Bu denklemden ebeveyni çıkar, burada bilerek yaptığı hatadan aldığı cezayı tekrar eder. Biz bunu testlerde de görüyoruz. O yüzden biz kendi iç dünyamızda da içimizde bir çocuk var. Dışarıda yaptığımız, eylediğimiz bir durum var. Hatalı olduğunu biliyoruz. İç dünyamızdaki o göz olmadığı sürece, kendi içindeki ebeveyni gözü olmadığı sürece yaptığın hatadan ders çıkaramıyoruz. İşte o yüzden dedim farkındalıklı şekilde eğer e, yine aynı sonuçları beklesen bile aynı durumlardan farklı sonuçlar beklerken yine aynı sonuçları alsan bile farkındalıklı yapmazsan yok ya bu sefer ondan dolayı olmamıştır. İşte bu sefer şöyle yaparım öyle olur diyorsun. Zamanı farklılaştırıyorsun. İşte olur mu canım çocukken öyleydik şimdi büyüdük değişmiştir diyorsun. Yok yine aynı sonuç. Buradayken öyle oradayken öyle değildir. Yine aynı sonuç. İşte ne bileyim zamansal olarak farklılıklar, mekansal olarak farklılıklar. Bak şimdi ama gülüyoruz, iyiyiz. Aramızda bir bozukluk yok. Şimdi daha farklı cevap verir. Hayır yine aynı sonuç aslında. Yani dönüyor dolaşıp hep aynı sonuçları buluyor ya. Çünkü niyet. İşte niyet, dindeki bahsedilen niyet meselesi nasıl sorusunun cevabıdır aslında. Niyetin nedir? Niyetin nedir derken ben şunu yapmak istiyorum. Aslında tam olarak niyet o değil. Yani o bir onun bir kabuğu, onun bir kıyafeti ama esas niyet senin gönlünden nasıl yapmak istiyorsun? Yani o nasıllık zarafetle alakalı bir şey. Kabalık, letafet hani bu yumuşak mı yapacaksın? Sert mi yapacaksın? İşte bu bütün resmi değiştiriyor. Bak bütün resmi. Yani bu çekim yasasında anlatılan bir şeylerin yaratımı. Bu devirler yaşadığımız, uzun zamandır yaşadığımız belirsizliklerin üzerine nasıl belirlilikler ekleyebileceğimizin düşünsel karmaşası. Bunda da nasıl sorusu var aslında. Ya da bütün bu fiziki olarak yaşadığımız sıkıntılar, depremi, pandemisi, işte ekonomisi, ilişkisel sıkıntılarımız da çok fazla var aslında. Bayağı bir, hele bu dönem ne yaşıyoruz? Mesela hayal kurmakta zorlanma yaşıyordur bu aralar insanlar. Artık hayal kuramaz olmuştur. Niye? Yıkılacak çünkü. Biliyorsun artık. Farkındasın. Bu Depremde şey yıkıldı. gibi sokaktan geçen bir insana, herhangi bir insana sen öleceksin diye yüzüne söylediğinde ne yapar? Sana yumruk falan atar herhalde. Ama halbuki öleceğini bilmiyor mu? Biliyor. Ama sen o hatırlatmayı o anda Evet en yaptığın için. kötü yani Yani yumruk senin şu atmasa bile anki manyak örnek. mıdır nedir dersin yani. Bu da mahallenin delisi Evet. dersin. Yani biz o Evet, anı yaşıyoruz aslında. Birisi evet. bize bunu hatırlattı. İnsan oluyoruz. Özetle bu. Ve insan olmak hoşumuza gitmiyor. Ama biraz hoşumuza gitmesi Evet. lazım. Ve sevginin, biz bu aralar sevginin çok celali yani sert tarafını görüyoruz senelerdir. Bize şifa için hastalık getirdi. Yükselmek için deprem getirdi mesela. Bereket için, zenginlik için fakirlik getirdi. Negatifinden işliyor. Bunlara celali yöntemler denir. Hızlıdır. Çünkü dönemimiz hızlı. Farkındasınız zaman hızlı. Aynı zamanda ışık bu foton yağmurundan kaynaklanıyor. Bütün hepsinin asıl sebebi bu. Ben biliyorsun bir şey anlattığım zaman ben video çekerken özellikle biraz fazla şeyim olduğu için e, duyarlılığım olduğu için bir video 10 kez de çekmeyi sevmediğim için böyle araştırma yapmaya ve öyle anlatmaya çalışıyorum ama kısmetse önümüzdeki hafta bir tane video gelecek. Geldiğinde
ben bütün bu olayı bir güzelce bir toparlamaya çalışacağım birkaç bölümde. Ama şöyle söyleyeyim, onun ez cümlesi, yani böyle son bir tane cümleyle özetle videoyu dersen şimdiden söyleyeyim. Öyle bir ışık yağmuru altındayız ki, bunu zaten birçok insan biliyor, foton yağmuru falan diye, güneş patlamalarından falan. Hı hı. Öyle bir aydınlanmanın içindeyiz ki bir şeyi aydınlattığınız zaman ne olursa olsun onun altında, yani şey gibi düşün. Fotonları bir sürü taş gibi düşün. Böyle kaya parçaları gibi düşün. Ve sen durgun bir su, durgun bir gölet nasıl berrak gözüküyorsa, ama hatta taş gibi değil de yağmur gibi düşünelim biz bunları. Hatta yani ateş kavramında güneş olarak bakıyoruz ve foton olarak ateş elementiyle anlatıyoruz ve doğrudan söylemek gerekirse evet, Hı foton hı. ve bildiğiniz atom altı parçacığı olduğu için hiçbir nesneyi Tamam. engel bilmeden bütün her yere yağıyor şu anda. Hani bir yerden geçemediği bir şey yok. Bir de fotonların Evet, hafızası vardır tabii. Bilmeyen dostlar için onu da evet. söyleyelim. Kolektif hafıza da yağıyor bu arada tabii ki. Şimdi Hı su hı. da, yani güneş nasıl ki yakıcı ve celali bir ilim ise, bilgi ise, ay da daha böyle cemali, yumuşak, insanların daha hoşnut olarak alabilecekleri bilgilerdir. O yüzden Allah'ın bilgisini ayın yansımasıyla peygamberler yansıtarak ışığı daha soğuk, daha işte cemali, o yüzden daha karanlık, soğuk, karanlık, yumuşak, bunlar hep yin, yani dişi özellikleridir. Peygamberler dişi prensibi anlatırlar. Ee, Allah veya peygamberlerin karşısındaki aynaları, Hazreti Ali olabilir, Mevlana'nın karşısındaki Şems olabilir falan. Onlar da eril prensibi anlatırlar. Daha sertlerdir. Bilirsiniz, Şems'in için zaten hep böyle söylenir. Şimdi şu anda bize, biliyorsun, dininizi tekmilledim dedi son peygamber Hazreti Muhammed ve bir daha peygamberlik olmayacak dedi. Niye olmayacak? Çünkü biz Hı artık hı. aydan öğrenemiyoruz. Bize az geliyor. Bize karanlık geliyor ay bilgisi. O yüzden güneş bilgisine ihtiyacımız var. Ve dediğim gibi mecaz hakikatin köprüsüdür. Mecaz buysa, hakikat burasıysa, ki böyle bir şey yok. Hakikati mecazdan ayıramazsın ama bu köprüyü kurduğun anda mecazın hakikat olduğunu öğrenirsin zaten. Bak, burada bir iki tane çok önemli bir cümle söylüyorum aslında burada. Altını açarsak biraz Tabii. yakacak ama orada çok yakmamaya çalışıyorum. Mecaz hakikattir aslında. Yani masallar gerçektir. Mertebe bilgisi var. En altta buzsa, eğer işte su buharı en ağır olduğu yerde mertebe olarak buz ise buna masal deriz. Bunu sen ısıtırsın, su olur. Isıtırsın, su buharı olur. Buralarda artık iyice hava elementine gelir. Buralarda artık bu mertebede senin masal dediğin şey hakikat olmaya başlar artık. Ve eter dediğimiz işte nesnesizlik haline geliriz. O yüzden biz burada mecazlarımıza baktığımız zaman görüyoruz ki bu güneş fotonun gelmesiyle birlikte bizi artık celali bilgi, eril bilgi, doğrudan, eril doğrudan, cemali dişi daha dolaylı bilgi. Hani sana rumuzlarla anlatıyor. Bak, işte gelinim, kızım sana anlatıyorum, gelinim sen anla, iyi gibiydi eskiden hayat. Şimdi öyle değil, dangır dungur anlatıyor hayat bize. Direkt Direkt. anlatıyor. Hatta bence birazcık cemali davranıyor bana sorarsan. Çünkü daha da sertleşebilir aslında. Ama henüz onları kaldırabileceğin, yani yolu devam edebileceğin kadar sert anlatır. Devam edemeyeceğin kadar sert anlatmaz. Yolu yürümeni istiyor sonuçta, öyle değil mi? O yüzden yolu Tabii. yürüyebileceğimiz kadar sertlik yaşıyoruz şu anda. Ve bu sertlikler hızlandırır. Şimdi bu foton yağmuru güneş olarak anlatsak da bir de ben bunu daha yumuşak haliyle suyla anlatayım. Göl var. Göl çok berrak. Diyorsun ki ay ne kadar berrak su. Hani tertemiz diyorsun. Hatta öyle diyoruz. Tertemiz su diyoruz. Fakat bir yağmur başlıyor. Bir anda göl çamura dönüyor. Temiz dediğin göl, geçtiğimiz senelerde 2020'ye kadarki göl tertemizken 2020'den beri bir balçık, bazen çamurlu, bazen bir berraklaşıyor, sonra tekrar. İşte ara sıra sana bayağı bir yağmur geliyor aslında. İşte bu yağmurlardan dolayı biz şu anda bir böyle bir boşluğa geçip de hiçbir şekilde bu kadar belirsizliği unutabileceğimiz, bazı şeylerin değiştiğini göz ardı edebileceğimiz kadar bir boşluk yaşayamadık 2-3 senedir. Ardı ardına gelen olaylarla birlikte şu anda sana tekrar hareketler
hareketlerle bir devinim sağlanıyor aslında. Akümülatör gibi düşün bunu. Akü gibi düşün yani. Belirli bir hızdan sonra ampulünü yakabilir çünkü. Böyle yavaş yavaş 1000 tur yapmasıyla hızlı hızlı 100 tur yapması arasında bir fark var. Hızlı hızlı 100 tur yapar, ampul yanar. Ama yavaş yavaş 1000 tur yapar, hiç yanamaz. İşte Celal ile Cemali arasındaki fark bu aslında. Şimdi bizim eski devirlerde 30-40 sene süren seyri sülük diye bilinen dergahtaki geçirilen süreçler şimdi 2-3 seneye bile inmiş olabilir. Yani abartıyorum şu an ama öyle gibi düşün yani bunu. O yüzden bizim şu anda bir şey yaratıyorsak neden çok bir kere nasıla bakmamız lazım. Çünkü biz zaten materyal dünyasını artık bırakıp oradan vazgeçip oradan biraz özgürleşip materyali özgürleşmek ne demek? Özgürleşmek, neyden özgürleşecekseniz, neyin özgürlüğünü istiyorsanız, ya da hadi bunu da geçtim. Özgürleşmek demek, materyali seni kullanmasını, sana hakim olmasından çıkıp, senin ona hakim olabilmen demek. Eğer sen, ben istediğim anda istediğim yere giderim diyorsan, ve ben burada oturuyorum mesela, şu anda burada olmak istemiyorum, işte alıp çantamı gitmek ve gezmek istiyorum diyelim. Eğer ben burada olmak istemiyorsam, şu anda ben burada olduğum sürece burası beni kontrol ediyor. Bu koltuk beni kontrol ediyor. Sen beni kontrol ediyorsun. Bu telefon beni kontrol ediyor. Aslında buradaki her şey, dinamik, ortam, olay beni şu an kontrol ediyor aslında. Ama ben buraya hakim olabilirsem, burayı hayatın bir akışı olarak görür, denizciyim gibi düşün, rüzgara karışmazsam, dalgaya karışmazsam, deniz yapacağını yapar, hava yapacağını yapar, ilahi bir nizam var. Rüzgarlar nerelerden nasıl hareket ediyorlar da bana geliyor. Ben bu rüzgarı kontrol etmeye çalışmaktansa, ona hakim olabilecek kadar kendi gemime hakim olabilirsem, kendi gemimle ona adapte olabilirsem o zaman o rüzgardan özgürleşiyorum. Ama rüzgardan öbür türlü eski bildiğimiz özgürlük ki bu isteklerde çok fazla vardır. Hepimiz bir şeyden özgürleşmek için bizi özgürleştirecek şeyi inşa etmeye çalışıyoruz ne yazık ki. Oysa ki o sensin. Senin kendi içinde onu kendinde inşa etmen lazım. Geldi bir rüzgar. Buna bir bela diyelim, sıkıntı diyelim, anlaşmazlık diyelim, istediğin gibi olmaması diyelim. Sen bu rüzgarı gelince bunu diyelim ki sen bunu ben halledemiyorum diyorsun. Bunu çözemiyorum diyorsun ve alıp başını gitmek istiyorsun. Kaçıyorsun yani. Buna yıllarca özgürleşmek dedik. Ama gördük ki buradaki rüzgar burayla ilgili değilmiş. Tamamıyla kainatla ilgili, gezegenin tamamıyla kendi içindeki dinamiğiyle ilgili buradaki rüzgar sen nereye gidersen git her yerde bir lodos var yani. Sadece bir bölgede yok aslında baktığımız zaman. Özüne baktığımız zaman. O yüzden biz yaşadığımız olaylardan, kişiden kaçsak, mesela babadan kaçarsın, patrona tutulursun. Patrondan kaçarsın, devlete tutunursun. Kafka böyleydi mesela. Dava romanında bunu anlattı. Babasından kaçamıyordu. O yüzden ama babasının kendisine neden davalı olduğunu anlayamıyordu. Ne davası var benimle babamın? Onu anlayamıyordu. Aslında biz şu anda psikolojik olarak biliyoruz ki babası da Kafka'nın babasının sertliği, dönemin erilliğinin kalıplaşmış erkekliği, sert erkeği ve o kendi içindeki yumuşaklığı kendisi de yer bulamamış. Kafka ise çok nazik bir adam, çok zarif ve çok kırılgan bir adam. Çok ürkek olarak tarif edilir hatta onunla vakit geçirenlerin anılarında falan. Ve buradaki ürkeklikten sinir oluyor babası aslında. Erkek gibi değil gibi geliyor. O yüzden aslında davalı yani çocuğuyla. İşte o yüzden babadan kaçamaz ve Kafka da davayı devlete aksettirir. Devlet de babadır çünkü. Ve en sonunda buradan özgürleşemez ve kendi ölümünü bile kendisi organize edemez. Önünde bir fırsat vardır. Kendi ölümünün e, en azından kendi ölümümü seçtim demesi onu kahraman kılacakken seçemez. Ve oradaki iki tane adam vardır böyle hani sen öldür hadi sen öldür gibi böyle aralarında geçer bıçak. Ama o bıçağı alıp da kendini saplayamaz. Çünkü o özgür ölmektir, kahramanca ölmektir. Yine de devletin kendisini öldürmesine izin verir ve babasına kurban olur aslında Kafka, Franz Kafka. Hikayede şu anki günümüz dünyasını çok anlatıyor eski devir eserleri. Çünkü varoluşçu bunlar. Kafka da Hı varoluşçudur. hı. Varoluş krizleri yaşamamız bu devirlerde. Eski devirlerde çok sıra dışı gibi gözüküyordu. Öyleydi. Çünkü alenen yaşanmaz. İşte o yüzden biz işin özeti şu. Bir şey inşa ederken aslında
her şeyden önce ben aslında tek cümleye bugün ne derim dediğimde şu geldi aklıma, onu söyleyeyim, ondan sonra sorulara geçelim. Bir şey inşa ederken, bir şey yapmaya çalışırken bir olabildiğince kaçmamak ve neyi değiştirmeye çalışıyorsak aslında onu kendimize rüzgar olarak katmak. Bunun için iyi bir tefekkürden geçin. Ben şu an mesela öyle bir süreçteyim. Ee, Değiştiremediğim şeyi kendime katmaya çalışıyorum aslında. Değiştiremiyorum. Değiştiremediğimi de sonunda gerçekten yoruldum. Birçok tükendim. Bu çok güzel bir şey. Tükenebilmek çok güzel bir şey. Çünkü öğreniyorsun. Öğrendiğin için beyin hesap yapıyor. Diyor ki artık değmiyor diyor. Yani bunun dönüşmediği hallerde verdiğin enerji kadar benim artık o kişinin dönüşmesinden beklentilerim artık o kadar değerli değil. Çünkü bu kadar zaman içerisinde kişiden dönüşecek diye kazanacaklarımı ben zaten biraz kendime verdim. Onu denedim, bunu denedim derken ben güçlendim ya. O yüzden karşı taraftan çok da fazla bir şey artık, yani vermese de o kadar da olur ya, az bir şey bekliyorsun. Ama o kadar devam ediyor ki oranın dönüşmemezliği. Diyorsun ki ya yeter artık. Vermesen de olur. Hiç artık umurumda değil gibi bir tükenme oluyor. Aslında sen geliştirdiğin için kendi oluyor bu. Ama ne yapacaksın? Hala bir yerlerden rahatsızlık veriyorsa genelde ben hepimiz için şunu söyleyebilirim. Bence biraz büyümek istemiyoruz. Biraz olgunlaşmak istemiyoruz. Hele ki Türkiye olarak. Çünkü olgunlaşmak yalnızlık gibi geliyor. Kendi yoluna bakacaksın ya. Karar verirken kendi kendine kalacaksın ya. İşte depresyondaki gibi mesela. Neden depresyonda beni yalnız bırakmayın diyorsun? Çünkü depresyon ciddi ciddi kararsızlıklarınla oturdun ve böylece kararın mucizevi bir şekilde kararsızlıklardan doğduğunu izlemen gereken bir yer. Hiç tanımadığın, çok az pratik olan bir yer. O yüzden depresyonda yalnız olmak istemiyorsun. Hatalarında yalnız olmak istemediğin gibi. Bence birazcık yalnız olma vaktimiz geldi ve bilerek yalnız kelimesini kullanıyorum, tek başına değil. Biraz yalnız kalıp içerideki kalabalıklarla tamam ya, gerçekten bu hayattan bir sürü şey olabilir, bir sürü hayaller oluşturulabilir ve ben eğer hayallerimin peşini bırakmazsam, hayallerim kırıla kırıla kırıla, o böyle dediğim gibi en başına konuşmanın, meyvenin o kökenindeki en sert çekirdeğe inana kadar hayallerim kırılsın. Çünkü benim amacım aslında hayallerimi gerçekleştirmek değil. Hayaller bile benim için, ben şahsi olarak söyleyeyim, hayaller benim için oldukça, tamamıyla diyemem ama, alet, birer araç aslında. Kendimi tanımak için, işte yaratımın sırrı budur. Kendimi daha iyi tanımak için, kendimdeki cevherleri ortaya koyabilmek için, iyimle, kötümle, her şeyimle yani, beceriksizliklerimle, risk alabilmek için, yaşadığımı hissetmek için mesela, heyecanlı olabilmek için, risk almak adına mesela. Bir şey yaratırken yarattığım şeyle tasvir olmak değil de, tanımlanmak değil de bak nasıl yaptı ki, bunlar çok güzel şeyler, işte hoşumuza gidiyor. Ama kendi sözümün eri olabilmek ve böylece bir başkasının sözünün de arkasında durmasını hiç beklememek mesela. Öyle bir beklentiye girmemek. Ki ironiktir. Kendi sözünün arkasında dur. Birçok insan sözünün arkasında durmaya başlar zaten. İhtiyacın olmasın. Hallolur. Yani dışarıda yaratmaya çalıştığımız her şeyi içeride yaratana kadar olmayacak. O yüzden sen dışarıda yaratmaya çalıştığın her hayal kırılıyor. İçerideki hayaller kırılmaz. Kendinle ilgili hayaller senindir zaten. Genetiğinde vardır. Genetiğin DNA sana o hayali ettirtir. Beni gerçekleştir diye. O yüzden yaratım için bu dönemde kırılıyorsak birazcık kırılın. Birazcık oturun. Birazcık kararsız kalın. Biraz belirsizliklerde kalın. Ve bunun keyfini çıkarmaya çalışın. Yürüyüşler yapın mesela bunu yaparken. İnzivalara çekilin. Farklı türlü tatiller deneyin. İşte bu Ramazan'ı değerlendirin. Değerlendiren değerlendirsin. Müzik dinleyip kenarda köşede oturun. İnsan izleyin. Banka oturun. Çevredeki insanları izleyin. Beyninizde biraz böyle yavaş dönsün mesela sahneler. Bir köpeğin koşuşunu görün mesela, gerçekten böyle yavaş yavaş falan. Parka gidin, insanı izleyin. Bunlar çok romantik dönemlerdir aslında. Depresif ve kaygılı olduğumuz süreçlerde insanın kendisiyle yaşadığı bir flört dönemidir aslında. Bence bunun bir tadını çıkarın. Çünkü çok ciddi bir zenginlik ve bu zenginlik maddi olarak da açığa çıkar. Yani eğer bu motivasyonun varsa, ki ileride motivasyon kaybedecek zaten bu kişi. Maddi kazançlar sayesinde ayağa kalkıyorsa yarın bir gün maddi kazançlar yeterli gelmeyecek. O motivasyonu kaybedecek. Manevi şeyler daha zengin hissettirecek çünkü, o kesin. Ama ben de hala maddi motivasyonlarla kendimi gaza getiriyorum, nefsimi. Hadi bak bunu böyle hallederiz falan gibi.
nefsini koluna takıyorsun. Küçücük bir çocuk tabii ki de her şey senin kadar olgun, aklının olgunluğu şeklini istemeyecek. Onun da bu dünyadan dünya malı isteme şeyi var yani. İhtiyaçları var. Bunlar da zararlı şeyler değiller. Sadece zamanla azalacak. O yüzden bir şey inşa ederken bir, nasıl? İki, nasıl dikkat etmek? İki, inşa ederken aslında inşa ettiğin şey değil de inşa ederken ki o geçirdiğin bütün süreçlerde bir bakıp bu inşa etmeye çalıştığım şey beni nasıl inşa ediyor bu süreçte? Çünkü mesele o aslında. Bütün dünya seni inşa etmeye çalışıyor aslında. İçindeki insanı Kamil'le birlikte seni inşa etmek için bir şeyler yaratıyor. Bütün bu depremler, bütün bu hastalıklar, bütün bu iklim bilmem neleri, dünyanın birbirine katılması bir tanecik insanı kamil oluşsun diye hepimizin gönlünden işliyor aslında. O yüzden bu dünya senin hamurundan ne yapmaya çalışıyor diye bakarsan çok zevkli olur. Ve son bir not ekleyeyim. Bu dönem için önemli biraz çünkü. Ben birazcık izlediğim zaman astroloji, gökyüzünü, cart curt, şeyi görüyorum. E, Her şeyin bir vakti var. Yani her şeyin bir vakti var. O yüzden vaktin nesi var diye de bakmak lazım. İstediğim bir şey var benim. Bunun bir vakti var. Bunu genel olarak biliyoruz. Hani o vakti var derken olacak anlamda söylemiyorum. İstediğin şeyin özünde ne varsa o olacak. Ama istediğin şeyin şekli değişebiliyor. Hani yol içerisinde değişir, olur, olmaz. Daha iyi olur, daha çok olur, daha az olur, daha kötü olur artık hani neyse. Göreceli oralar. Ama bir de ben buradan bir şey hedefledim. Şuraya gideceğim diyorum. Şunu yapacağım, bunu yapacağım, şunu başaracağım. Sırf burada kendimle ilgili inançsızlıklarımı görmek ve onları inanca dönüştürmek, kendimi geliştirmek için bu yolu yürümek zaten benim için aslında yeterli. Çünkü ben işte bedenimi süper yapmışım, ailemi iyicele oturtmuşum, işte evlenmişim, çocuğum olmuş, evimi almışım, arabamı almışım, gezmişim, çok para kazanmışım, ünlenmişim, çok arkadaşlarım var falan. Bunların hepsi bir iki hafta sonra ilk günkü tatminin çeyreğini vermez. Azalacak. İnsan işte adaptasyon varlığı nasıl depreme alıştıysa Evet. lütuflarına da alışır. Ama senin serüveninde kendin için gösterdiğin cesaret her zaman başkalarına anlatacak birer efsane gibi kalacaktır. Ve emin ol, eğer bir insan hayatınız, çevrenizde varsa böyle insanlar, eğer bir insan hayatında gerçekten çok cesurca davrandıysa bu hikayeyi e, üçüncü tekil kişi olarak anlatır. Hani bir başkasının başından geçmiş gibi anlatır. Ha, insan öyle bir varlıktır ki böyle bir yere girer. Orada onları yaşar. Yine de orada doyamayacağını anlar. Ve bırakmanın çok acı vereceğini zannederken o acının aslında aşk olduğunu anlar gibi anlatır mesela. O kendisidir, kendi deneyimidir ama artık insanlığa mal ettiği için üçüncü tekil kişi gibi anlatır. Yani ya da genel olarak anlatır. İnsanlık içinden anlatır. Ben şöyle yaptım, ben böyle yaptımlar işe yaramamış hikayelerdir aslında. Ölememiş kahraman çünkü. O yüzden dinlerken de böyle kulağınızda da küpe olsun. Ee, O yüzden bence bu süreçte zamanın sana ne yaptırmaya çalıştığına dikkat etmek daha önemli. Çünkü bize şu anda inşa ettirmiyor. Ben gözlemliyorum. İnşaatın bence şu anda aslında ettiriyor da şöyle ettiriyor. Bu ay özellikle bu ay zaten bırakma ayı. Alttaki tortuların söyledi ki gölü böyle balçıklaştırıyor diye. Alttaki tortuların yüzeye çıktı ve neyi temizlemen gerektiğini bildiğin aslında anladın. Ha tamam bunu bırakmam lazım. Ha tamam bu işe yaramıyor. Ha tamam burası benlik değil. Ha tamam Türkiye aslında böyle bir yer ama işte şöyle bir şey değil falan. Ben de bunun için şunu yapmalıyım ama yapmıyorum falan gibi. Şu an negatif tarafındayız. O yüzden biraz yoruluyoruz. Ve bence iyi ki Ramazan ayına denk geldi bu şey ki işte iyilik ki yani ilahi iyilik ki bunu böyle getiriyor gerçekten. Çünkü Ramazan'da açlığımızla birlikte duygusal olarak bir öz eleştiriye giriyoruz. Açlıktan dolayı bazen istem dışı beden de zorlanıyor ya. Mesela hüzünleniyorsun, ağlıyorsun, daha hassas olabiliyorsun falan. Böyle celallenemiyorsun. Öfkelenecek enerjin olamıyor mesela. Hele işte oruç tutuyorsan. Ama genel olarak herkes etkilidir. O yüzden bence giderken şunu yapacağımdan ziyade bu şu an benden ne istiyor? Ne anlatmaya çalışıyorsun hayat? Hani anlamaya çalışıyorum derse o zaman ne oluyor? İşte sırrı olayın bu. Sen bir şeyi tek başına böyle müstakil olarak şu bedeninle yaratmıyorsun.
hayatla işbirliğine giriyorsun. Hayatın senin üzerinden kendisine bir şeyler inşa etmeye çalıştığını kavramaya başlıyorsun. Ve sen hayata çalışırken hayat da sana çalışıyor. Nasıl? Hayatı okuyarak. Herkes de kendi hayatını çok iyi okur. Herkes kalbine doğru yanlışı çok iyi bilir. O yüzden ne yaşıyorsa ve bir şeyler olmuyorsa bir şeylerin olmamasını alsın mesela cebine. Ha bu olmuyor. İyi güzel ilerliyoruz gibi. Anlatabildim mi? Daha negatif yerlerden de ilerlenebildiğini gördüğümüz bir dönemdeyiz. Hani belki bu birazcık daha ferah bir nefes verebilir. Bunun ötesinde bireysel olarak yardımcı olabilirim yani insanlara. O çünkü çok bireysel bir hikaye sonrası. Tabii. Bir de insanlar şey durumu var. Hani bu senin söylediğin tabii olumlu tarafından baktın da hep bir patinaj yapıyormuş ruhuna kapılıyorlar. Yani bir yerde bir zorluk yaşıyor ve o zorluğu tekrar tekrar patinaj haline geliyor artık. Yani bir balça saplanmış gibi hissediyor. Olmuyor. Onu aşamama durumu Evet. Ama yaşıyorlar. zaten işte aşman gerekmiyor. Bazı savaşlar hatta Hı çoğu hı. çok çoğu savaş kaybetmek için var burada. Zaten cesaret dediğimiz şey biz cesaret çok bilmeyiz. Aslında cesaretin Latince kökü Antik Yunan'da anlatılan anlatımı, tasavvuftaki anlatımı hep aynıdır. Cesaret nerede ileri gidileceği, biz buraya kadarını biliyoruz. Oysa ki nerede geri adım atılacağı ve nerede durulacağını bilmek demektir diye geçer. Şu anda geri adım atıyoruz. Şu an senin dediğin gibi olmuyor, olmuyor, olmuyor. Burada aslında bazı savaşları kazanamayacağımızı kabul etmek de cesaret istiyor. Mesela ki ilk cesaret hikayesi yine çokça örneğini verdiğim Aşil'le Hektor'un mücadelesidir. E, şeyler mitolojiler arasında ilk defa antik Yunan mitolojisinde ilk defa insanın bireysel ve özgür bir iradesi olduğunu gösteren ilk hikayedir bu. Çünkü Hektor O mitolojide ölümden bahsettiğinde de hı, aslında bunu söyleyecektim sana. Yani Achilles ölüm şekli de aslında mitolojide bir şeye bağlantılı. karmaya da Ayağından ok bağlantılı bir yemesi. taraftan. Hı hı, Evet. hı hı, Ölümlü yani o bir yanda yani, yani bir her mitolojinin altında da farklı mitolojiler girift aslında. Mesela Aşil'in hı hı, topuğundan öldürülmesi, topuğundan hı tutularak hı. suya bandırıldığı için bandırılmış yani dam resmen şey olmuş daldırılmış. E, Zayıf zayıf tarafı tarafı yani mesela. astrolojide de ve aynı zamanda yine antik Yunan mitolojisinde de hikayesi olan Chiron ya da Kiron Chiron diye bildiğimiz karakter de yaralı şifacı aslında. Oradan yaralı hep ve o yarayla beraber hep yarayla birlikte aslında bir eğitim alıyor. Yani bir konuda yaramız olmasa o konuda uzmanlaşmak istemiyoruz. Yani ben bugün bakarım e, aslında kim ne konuda çalışıyorsa o konuda şeyi vardır aslında yarası vardır. Ama tam olarak ne iş yaptığını bilmeniz gerekiyor. Yani her psikoloğa gelip Hı de hı. psikolojik olarak bir yerlerde bir yarası var demek çok mantıksız bir açıklama olur. Çünkü hangimizin psikolojik olarak bir yarası yok zaten. Ha, buraya çok bağlanmış olabilir ama gerçekten her psikolog denemez. Bazı psikologlar aslında daha çok ebeveyndir mesela. Bazı psikologlar ebeveyndir psikologdan daha çok. Bazı Hı psikologlar hı. doktordur. Daha çok psikolog olmaktansa. Psikiyatrist tarafına geçtiyse hele ki. Bazı psikologlar mesela habercidir, gazetecidir aslında. Yani bir işin dediğim gibi ne iş yaptığınızın da önemi yok. Nasıl yaptığınızın çok önemi var. Ben mesela kişisel gelişimci gibi gözüküyorum. Ruhsal olanlar da anlatıyor. Hayır, ben aslında hikayeciyim. Hikaye anlatıyorum ben. Benim yaptığım iş tamamıyla bu. Ama senin şifacı Evet, tarafın da var doğru. mesela. Vardır. Bence yani senin şifacı tarafın da var Evet, yani. dokunuyorum böyle. Okuyup üflüyorum. Geçelim Soruları geçelim geçelim. mi? Ne dersin? O zaman şöyle başlayalım. İkbal Hanım'la başlayalım. Demiş ki İkbal Hanım, İyi akşamlar. Ben bu aydınlanan, uyanan ve uyanışı yaşayan ruhların haricinde uyanamayan, aydınlanamayan kişilerin demiş, ne demiş? Ruhların neler yaşayacaklarını merak ediyorum. Yani onlar nasıl bir yaşantıya adapte olacaklar? Biz uyananlar nasıl bir yaşantıda olacağız demiş. Zorluk yaşayacaklar tabii, azap yaşayacaklar ama indirdim. Azap yaşayacaklar tabii ki. Çünkü bu bir fizik kanunu aslında.
Yani sen çiğ kalırsan ateş seni daha fazla yakar, öyle değil mi? Hani böyle cos diye ses çıkar ya. İşte onlar da tabii ki de kavrulacak, yani mühürlenecekler aslında. Et mühürlemek gibi düşünün. Mühürlenecekler ama şöyle düşün. Et örneğinden vereyim gerçekten. Sen böyle yavaş yavaş kısık ateşte böyle tandır tandır piştin. Ne güzel. Artık bir noktadan sonra lezzetlisin, sulusun. Ondan sonra işte pişmeye alışmışsın, lezzetini korumuşsun kendi içinde. Ama öbür türlü çiğ kalmış olanlar, gittikçe de ateş harlanıyor ya fotonlardan dolayı. Çok harlı bir ateşe cos diye geliyorlar ve kabukları çok sertleşecek. İyicele böyle işte içindeki suyu, çünkü bu da merhametten, aslında hayat bunu merhametten yapıyor, iç dünyasındaki o her insan varlığının biyolojik olarak, nörolojik olarak aslında ruhsal insanlık varlığının, yani insanlığın manasını taşıyacak bir sinir ağı var, öyle değil mi? Her insan bedeninde bir insanı kamil potansiyeli yatıyor yani. O potansiyel bile o kadar cevher ki, o kadar değerli bir şey ki, doğal olarak onun bile korunması için, o kişinin haberi bile olmasa, umru bile olmasa, hiçbir şekilde ilgisi ve sevgisi bile olmasa bu konuya karşı, içindeki o suyu, ilmi, lezzeti tutabilmek için dışını kabuklaştırırlar. Ama ne olacak onu yaşadığı ilk dönemler? Bir başından aşağı ciddi ciddi kaynar sular dökülmüşçesine sert şeyler yaşayacaklardır. Ama böyle görmeyeceksiniz. Tam tersi. Böyle şuh kahkaha atarcasına, aslında ağlayamamaktan atılan kahkahalar gibi hayatlarını çok daha keyifli, çok daha lezzetli yaşadıklarını siz onları görürken, sizler de dışarısı tarafından çok eziyet çekiyormuş, çok yoruluyormuşsunuz. İşte bir türlü bir şey yapamadınız, mutlu olamadınız, huzurlu olamadınız gibi gözükecek. Sen daha işte bu da senin inanç yolculuğun, ama herkes seni el üstünde tutsa, aferin be, bravo, nasıl da güzel tekamül ediyorsun falan dese, zaten olay şeyini kaybeder, manasını kaybeder. İç dünyası az önce anlattığım et örneği gibi olacak. Dış dünyası ise tam anlamıyla zıttı olacaktır. Evet. Nur Hanım sormuş, ruhumuzla konuşabilir miyiz demiş. Ya öyle genel bir soru ki, ne demek istiyor acaba? Şimdi ruh bir bilinç, ruh bilinç demek. Bilinçli olmak, bilincin bilincinde olmak aslında ruh mertebesi, bilincin bilincinde olmak. Çünkü 7 tane nefsimiz var. 7 tane nefs mertebemiz var. 7 tane nefsimiz yok. Ee, bunu böyle bir ışığın degrade olması gibi düşünün. Ki zaten degrade kelimesini renkten bilirsiniz değil mi? Mesela degradeli dendiği zaman bir renk için tonları değişiyor demek. İşte koyu kırmızıdan yavaş yavaş işte pembeye doğru gidiyor. En sonunda beyazlaşıyor. Degrade zaten İngilizce safhalarının gittikçe azalması anlamına gelir. Yani degrade aslında. Onu bir grade, eğer bir safha dersek, onun aşağı doğru çekilmesi demek. Yani ölçüsünün azaltılması demek aslında. Şimdi ruhu degrade ettiğiniz zaman ya da ruhu değil, nefsi degrade ettiğiniz zaman, hangi renkte olursanız olun, onun en sonunda geleceği yer, ki buna solmak denir. Güneş bizi soldura 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 beyazlatır. Ve beyaz olduğu zaman bu mertebedeki nefsin adına nefsi safiye, saf nefs, tertemiz ve berrak, yani saydam nefs. O yüzden de cam saydamlaştığı için, tertemiz olduğu için, arkadaki de sırrı da gösterir. Tam olarak ayna olabilen, o yüzden de buna da ruh dediğimiz, artık bak, ayna olmak. Yani ayna olmak ne demek? Bakıyorsun, kendini görüyorsun değil mi? Şimdi ben hayatıma bakıyorum ve kendimi görebiliyorsam eğer, bak çok nokta nokta anlatıyorum çünkü çok basit ama biraz nörolojik bir alt bilgisi var. Yaşamımı yaşarken, deneyimlerken, bir de o kadar her şeyi, her zerreyi, her maddeyi, her olayı, her insanı olabildiğince, elimden geldiğince gönlümde saflaştırıp, gönlümün ateşiyle, gönlümün bakışıyla, sevgiyle de olabilir, bu aynı manalar bunlar. Anlayış ile, insanlık ile saydamlaştırabilirsem, her şeyin de bana aynı olduğunu görüyorum ve birinde gördüğüm çirkeflik benim çirkefliğim oluyor. Anlayışsızlık benim anlayışsızlığım oluyor. Birebir değil. Buna bir çalışmanız lazım bu arada. Birisinde bir anlayışsızlık varsa sizde anlayışsızlık falan değildir bu.
Basitçesini söyleyeyim. Karşıdaki insan sana duyarsızdır. Duyarsızlık gösterir. Sen de duyarlılık istersin karşı taraftan. Fakat sen dersin ki ben herkese çok duyarlıyım. Onlar bana niye duyarsız davranıyorlar? Buradaki aynalık aslında senin de onun da kendinize duyarsız olmanızdır aslında. Sen başkalarına çok duyarlısın. Çünkü çocukluğundan beri başkalarına çok duyarlı olmak zorunda kalmışsındır muhtemelen. Çünkü kendini hayatta tutabilmek, mutlu olabilmek, güvende tutabilmek için herkesin ne halde olduğunu bilmen gerekiyordu. Hani öfkelenmeye eğer 5 dakikası varsa fıy mesela. Hayatta kalma mekanizmasından dolayı insanların duygularını okuman gerekir mesela. O yüzden seni aşırı duyarlı yapmıştır dışarıya karşı. Bir başkası ise ama e, kimseye karşı duyarlı değildir. Sadece isteklerine bakar. İstekleri gerçekleştiği sürece asayiş berkemaldir. Eğer gerçekleşmediyse o zaman onun savaşını verir. Dışarıya karşı duyarlılığıyla değil, dışarıya karşı manipülasyonuyla daha çok açığa çıkar. Bu iki kişi de öz dünyasına karşı duyarsızdır. O yüzden aynalık dışarıdaki durumlarla değil, çok duyarsızsın. Kime ne diyorsan onu sen kendine yapıyorsun demek aslında. Sen kendine duyarsızsın. Bir oturup düşünsen dedemin annemlere söylediği çok güzel bir laf var. Ben tanımadım dedemi ama lafları çok geldi bize sözleri. Kızım demiş anneme, boğaz bile 9 boğumdur. Her birinden geçirerek konuş. Tam öyle yapıyor mu? Hayır, yapmıyor. Ama yine de o 9 boğumdan geçirirsen pişman etmez sözlerin seni. İşte o zaman kendine duyarlı olursun mesela. Anlatabildim mi? Şimdi kendine duyarlı bir şekilde davranır ve yaşayışına, her yaşadığın insana, olaya seni sana yansıtacak şekilde aynalık haline getirirsen saflaştırırsın o durumu, damıtırsın yani. O zaman ruhunla konuşuyorsundur zaten. Zaten ruh hayatla iletişim halindedir. Sen de bu iletişime şahitsin. Sen şahit olarak ruhunla tabii ki konuşabilirsin. Ama bazen sol beyninize de ikna etmek için illa görmek istiyor ya böyle dua edercesine mutlaka ki diyalog kurun tabii ki. Yani ben iç dünyamda çok konuşurum, dış dünyamda çok fazla konuşmam ama konuşun tabii ki. Ama bu dinlemek daha güzel bir şey bence. Onu söyleyeyim. Hı. Şeyma Hanım sormuş. Ben ölünce ruhuma ne oluyor? Her yeni doğana yeni ruh mu veriliyor? Hangi ruhla yeniden bedenleniyor? Bu klasik insanlarımızın Evet, aklındaki bir soru bu aslında. tür sorular hani manevi bir durumla, manevi ya da metafizik bir durumla, mana alemiyle ki mana alemi bilinmeyen alem, materyalin olmadığı alemdir. Madde aleminin arasındaki köprünün kurulamadığı, genelde sağ ve sol lobun beyinde birlikte epifiz bezinin aktif çalışmasıyla birlikte köprünün de oluşmadığı zihniyetlerde bu tür sorular kafa karıştırıcı olarak sorulur. Kafa karışacak bir şey yok aslında. Şöyle diyelim, daha analitik bir şekilde anlatırsak, çünkü çoğumuz sol beyin kullanıyoruz ya, o yüzden daha analitik anlatmakta fayda var. Tek bir tane ruh var arkadaşlar. Bakın ilk yaratılan şey nur, sonra ruh, ondan sonra kalem. Yani bu baktığınız zaman yaratılan her şey aslında belirli bir sırada ve tek olarak yaratılıyor. Yani bir tane ruh yaratılıyor. Bir ruh bir bilinç aslında. Hani bugün bilimin mesela maddenin yapısına bakmaya çalıştığı zaman geldiği şey yine bilinci araştırmak oluyor aslında. İşte Tanrı parçacığı demesinin sebebi de bu. Bilinci yani consciousness diye şeyde geçen, literatürde geçen bilinci yaşamın ana yapı taşı olarak kabul etmesi bizim ruhla aynı şeye denk geliyor. Bilinç demek yani. Şimdi ruhun bir tane, ama şöyle bir örnekle anlatalım burayı. Çünkü burası biraz fazla kuantum fizik olayına döner. Yani paralel evrene döner. Zamanlar birbirine girer. Solucan delikleri işin içine girer. Aynı anda eş ikiz atom altı parçacıkların aynı şekilde hareket etmesi meselesine girer. O kuantum fiziğe girer yani. O kadar analitikleşmeyelim. Aslında Evet. var. Analitik anlatım da var. Biz bunu tasavvuftan örnekle anlatalım. Burada da ayna kırıldı. İşte 1.000 gözüktü denir. Orada da aynanın işte tek bir tane ayna var. Gayb aleminde. Gayb zaten bilinmeyen demek. Mana aleminde yani. Metafizik de denebilir. Meta öte demek. Fiziğin ötesi. Tek bir tane ayna var. Tek bir tane ruh var.
madde alemine girince bir olan, tek olan çok gözüküyor. Yani işte ayna kırıldı oluyor. Kırıldığı zaman diyelim ki bir aynanız var, kırıldı, yere saçıldı. Şöyle tepeden baktığınız zaman bütün kırılmış parçalarda kendi tek yüzünüzü görürsünüz. Yani bir yerde şurası, bir yerde işte sağ tarafın, sol tarafın, gözün, burnun ayrı değildir. Bir yanda bir aynada bir gözükürken 10 parça aynada 10 tane gözükürsün. İşte ruhlar diye anlatılan bir zamanlar aslında buydu. Daha sonra bu ruhsal şeylerde, terminolojide bu biraz daha değişti. Tek ruh ve ruhun altındaki işte mesela oversoul diye geçiyor yurt dışında. Türkçe'ye daha çeviremediler onu. Ama üst benlik diye geçebilir bu. Bu aslında işte bizim buradaki müstakil olarak gibi gelen, iletişime geçtiğimiz, bizim bütün hikayemizi bilen ruhumuz, üst benliğimiz. Bir de bunun altında varlık bilmem ne var. Neospiritüalizmde başka terminolojiler var. Ama işin özeti şu, bir tane ruh var. Ruhun burada yayıldığı bir sürü ruhlar var. Ruh parçaları diyelim biz bunlara. Bunlar da üst benlikte diyebiliriz. Bunlardan bizim tek bir ruh ile senin bedenin arasında bir ince bir ip bağı var. Bir bağ var. İp gibi. Buna perisperi denir neospiritüalizmde. İslamiyet'te ve yine neospiritüalizmde, ki İslamiyet kökeninde vardır neospiritüalizm, varlık denir. Varlık bağı denir. Böyle işte Hı hı. gümüşi kordon ip. Mesela bu da denir. Başka daha böyle farklı spiritüalizm terminolojilerinden bir tanesi bu. Bu bağ, bu ip, varlık ipi diye. Biz varlık en doğrusu olacaktır. Zamandan ve mekandan bağımsızdır. Yani anlık iletişim yapar. O yüzden sen ruh var ama gayb alemde, yani kainatların ötesinde. Kainat başladığı andan itibaren bir sürü ip vermiş. Hep böyle kukla, işte ne bileyim gölge oyunu hep anlatılır ya zaten. Tasavvufta da vardır başka Hı şeyler. hı. İşte bu o. Bir tane oynatıcı var. O oynatıcı ruh aslında, bilinç yani. Ve bunun böyle bir sürü ipleri var. Ve bu iplerden bir tanesi mesela sensin bu zaman ve bu mekanda. Ama bunun paraleli var, paralel evreni var, o su var, bu su var. Buraya çok fazla girmeyelim. Ama bir sürü var yani. Şey derler o zaman, onu da söyleyeyim. Dostlar çokça hep bunu soruyorlar çünkü. Kolektif bilinç denilen bir olay var. Bütün ruhlar Hı kolektif bilince hizmet eder hı. derler mesela. Evet. Senin dediğin de o tepedeki kolektif bilinç Ee, aslında o. evet. Ama yani kolektif bilinç bile bir materyaldir ama aslında. Çünkü Hı hı. biliyorsun bilincin hatta ağırlığını hesaplamaya çalıştılar biliyorsun. Bir enerji olan, enerjisi olan her şeyin Hı maddesi hı. vardır. E eşittir mc kareden. Evet. Kütlesi vardır. Ruhun cevherinde kütle yoktur. O yüzden hani mutlaka bir materyal vardır ama Ruhun ağırlığını da bu evet, arada ölçmeye evet. çalıştılar biliyorsun. Evet ama 28 gram çok da mıydı? bir doğru Öyle bir bir şey. şey değil. Orada sadece bir fenomen Doğru var. Öyle bir olduğu fenomen var ama sorgular. Hı aslında hı. onun ne demek olduğunu bilmiyoruz hala aslında. E, Yine de şöyle söylemek gerekiyor. Ruh burada bir varlık bağı ile birlikte öncelikle e, işte kadersel ağ üzere, yani kadersel e, hikaye üzere senin annenin rahminde yumurtada ve spermin birleşmesiyle birlikte zigotla başlayan bir böyle varlık bağı ile birlikte ruhun kendi bedenini senin annenin rahminde örmesi süreci var. Böylece işte ilk nöron hücreler oluyor, beyin oluyor, kalp oluşuyor, beden, uzuvlar ortaya çıkıyor falan ve sen oluşuyorsun. Ve o burada annenin karnından çıkıyor ve bir ruhun varlık bağıyla bağlantıda olduğu bir beden olarak sen bu dünyaya enkarne oluyorsun aslında. Annenin karnı gayb aleminden, manadan madde alemine geçiş şeyidir, kanalıdır. Bir yolculuktur. Zaten rahim kanalı diye de geçer. Rüyalarda çocuklar kanallarda olurlar. Bazı rüyalar vardır mesela, tünel görülür. İşte tünel sonundaki ışık, o bir doğum rüyasıdır aslında mesela. Sen öldün ve bedenin işte gömüldü. Bedenin hala yaşamaya devam eder aslında. Bazı hücreler, saçları hala uzamaya devam eder mesela. Yani çalışmaya devam eder aslında beden. Ve bu beden, bu arada varlığın senin bedeninde çeşitli kademelerde yönettiği şeyler var. Yani nöron hücrelerini ayrı yöneten varlıklar var. Yani üzerine bir sürü varlık bağı var. Tek bir tane şeyle yönetilmiyorsun. Ve bunlardan ruhun senin bedeninden edinmesi gereken tesirler, bu hikaye bittiği zaman ruhunun birçok hani farkındalıklı bağlarından birçoğu ayrılır.
geri kalan bazı alt kademedeki hücreler devam eder. Orada da bağlar devam eder aslında. Ama onlar da tamamıyla bittiği zaman bambaşka artık hani tamamıyla işlevini, hareketini bitirdiği zaman bu ne demek hareketini bitirmek? Beni ben yapan bu bedenin hücreleri, yapı taşları çözünüp toprağa, ağaca bilmem ne başka bir organa, başka bir yapıya, organizasyona dahil olduğunda oradan devam eder. Ben mesela bir elma olurum mesela. Bir yerden bir elma haline dönüşür bu beden. Bu beden dönüşür ama. Şimdi ruh tekamülüne devam ediyor derken ruhun insan bedeni öldükten sonra buradan alacağı deneyimler biter. Bir kez Ayşegül Ilgaz bu olacak ve ondan sonra bitecek. Bir daha gelmeyecek. Ama ruh bir sonraki aşamasında bir yere kadar ben şuradayım, buraya kadar gelişerek gelmişim. Şuraya kadar çıkabilirim bu hayatta. O yüzden buraya kadar çıkabileceğim bir kaderle buraya geliyorum. Sonra yaşadım, buraya kadar geldim. Ondan sonra işte buraya kadar geldim ve öldüm. Ondan sonra ruh bir dahakine bir üst kademeden gelişebileceği bir beden arıyor kendisine. O zaman da Yani level level up, tabii atlama level gibi bir şey atlamak diyelim yani. yani. Yani sürekli olarak bedenler Hı değişiyor. hı. Kıyafet gibi düşünmemiz lazım o yüzden bedenleri. Kıyafetini değiştiriyor. Tekrardan uygun olduğu kademede tesirsel olarak gerekli olan hikaye neyse bu bazen işte maddi olarak bolluk bazen daha ileriki safhalarında maddi olarak yokluk bile yaşayabilir. Yani hayatın gelişimi maddesel olarak her zaman artış değildir. Anlatabiliyor muyum? Yani madde dünyası geriye Peki dönebilir. sana şu soruyu soracağım. Bugün de bu konudan bir arkadaşımla, bir dostumla konuştuğum için aklıma geldi bu soruda. Bu hani diyoruz ya bölge Co- hani bizim kaderimiz var Coğrafya. yaşadığımız bölge, coğrafya. O zaman şu soruyu soracağım sana. O zaman Türkiye, Anadolu toprağı yüksek level'ların ruhu olduğu için Evet. zor bir toprak mı? Amerika'daki birinci level mı? Amerika'daki birinci level diyemem. Ama ilk sorun evet. Bu kadar kısa cevap vermiştim. Yani biz evet doğru fark ettim. Yani biz ileri seviye bir ruhuz. Oradakiler başlangıç Öyle seviyesi diyelim o zaman. Yani demek ileri doğru olmaz demeyelim de. ama. Yani burada da çok Hmm. primitif insan var. Orada da çok artık liberalleşmiş. Yok genel Yani olarak söylüyorum. Hani bundan arketipsel yakınıyoruz ya olarak o yüzden dedim. söylüyorsun. Tam öyle denemez. Şimdi bu topraklar zor topraklar. Yani enerjisi de zor. İçinde geçirdiği süreçler de zor. Bir orta yol çünkü. Orta yol zor bir yer. Yani bir taraf seçemiyorsun sonuçta. Burada ne doğusun ne batısın. Ne zenginsin ne fakirsin. Hı hı. Ne akıllısın ne de aptalsın yani. Gerçekten Türkiye her şeyin ortasıdır. Ortasında saf seçmek ne demek? Çok zor bir konudur. Ve biz bunu her gün yapmamız gerekiyor ama yapamadıkça işte zaten zorlanıyoruz. O yüzden evet doğru söylüyorsun. Bu dünyada bedenlenmiş, matematiksel olarak bak, biyolojik olarak bile bakabilirsin. Bu topraklarda bedenlenmiş her insan bu yükselme devrinde özellikle aydınlanma devrinde bedenlenmeyi seçmiş her ruh zaten bu kadar zorlu, bu kadar yoğun, bu kadarsına baskının, basıncın yaşandığı bir yerde ancak cevheri pırlanta olabilecek, elmas olabilecek nitelikteyse bu kadar baskıyı kaldırabilir. Çünkü ziyan edilmez. Burada Hı. kırmak için baskı yoktur dünyada. Bir şeyleri özüne getirmek için bir basınç uygulanır. O yüzden doğal olarak tabii ki de böyle. Türkiye için geçerli. Ben Amerika arketipini e, çok şey bulmuyorum. Çok hayalcidir. Yine bize çok benzer arketipler aslında. Yine aynı arketiptir ebedi çocuk. Fakat biz öyle önümüze gelen hayali burada kuramayız. Ben böyle bir şey yapacağım abi. İçimden bu geliyor falan gibi böyle bir şey yapamayız. Yani öyle maytaptan meslek uyduramayız biz burada. Ama Amerika'da uydurursun. Yani çizgi romanından esinlenip bir tane meslek uydurur. Onu da çok da güzel satarsın. Hayaller dünyasıdır çünkü. Aklı bir karış havada geçinebilir. Biz aklı bir karış havada geçinemeyiz burada. O yüzden bizim topraklanmamız şarttır. Bizim zorluğumuz o. Amerika'yı al, Türkiye topraklarına getir, aynı duruma gelir aslında. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Amerika'da yukarıya doğru çıkıyorsun. Manalar, hayaller, süptillikler, soyut alemler, hayal dünyası, Amerikan rüyası falan. Rüyacılık, film sektörü falan hep böyle masallar, efsaneler, mitolojiler her şey soyut. Amerika yapan her şey soyut.
Milliyetçilik hikayesi soyut. Bütün her şey soyut. Realde somut tarafında soyut olan birçok şey yok zaten. Anlatılan her şey birer hikaye, birer efsane ve gerçekmiş gibi de bir hikaye anlatımı var sonuçta. İşte bu yüzden Amerika'da hayaller anlatılır ve insanları bu hayallerle bir araya toplayabildikleri için ve sistemi de insanlara karşı hem zorluklarla birlikte hem de kolaylıklarla birlikte sistem de sistem olarak kendini götürebildiği için ilerleyebiliyor. Bizde sistem ilerleyemiyor. Bizde sistem hep çöküyor. Bizdeki sistem hayal kurduğun anda onun gerçek olamayacağına dair hayal kırıklığına evrilebiliyor. Amerika'da hayal kırıklığı bile işte gördün mü başarına bir adım daha yaklaştın falan gibi bir yerden yine ver gazı, ver gazı gibi bir şey var. Gazlayıcı. Durumu var. O yüzden orada çok ciddi hayal kırıklıkları yaşanmasına rağmen, gerçekte, realde yaşanmasına rağmen göz ardı edilir. Amerikan haberlerinde çok da fazla bizdeki gibi ajitasyon olmaz. Bizde de buram buram olur. Yani birbirimizin zıttı gibiyiz aslında baktığın zaman. O yüzden Amerika olmazsa, bu anlattığım Amerika olmazsa Türkiye olmuyoruz aslında. Çünkü bugün yaşadığımız birçok şey Amerika olamamak odaklı acılar yaşıyoruz aslında. Oysa ki biz bir Türk olmaya karşı dönüş yapsak, bir şey olamamak değil de ne olabilirsine baksak, o zaman olay başka bir yere gidecek zaten. Hep Türkiye ile ilgili konuştuğumuz şey bu zaten bizim hep. Sen Amerikalı olamıyorsun çünkü değilsin. Ama Türk olabilirsin ve Türk olursan içindeki Amerikalıyı bulabilirsin. İçindeki İngiliz'i, Afrikalıyı, uzaylıyı, hayvanı, bitkiyi bulabilirsin. Her şey burada çorbadır çünkü. Sen kendini dışarıda aradığın için acı çekiyorsun zaten. Olay bu. Ki bu da bireysel olarak yani şu anda ben birçok yerde gerek ticari alanlarda politik, ekonomik, organizasyonel alanlarımızda böyle olmadığını görüyorum. Son 10 yıldır gerçekten bayağı bir reel yani bedel ödenmesi gerektiğini anlayan bir zihniyet var. Bir şey istiyorsan karşın mükemmeli bekleyemezsin. Bazı şeylerde bedel ödemek zorundasın. Sonra o bedeli karşılayacak kadar da zenginleştiğin zaman o bedelin de karşılığını ödeyerek kazanabilirsin. Ama burada hem para ödemeyeyim hem de karnım doysun olmuyor işte. Onlar hayalcilik, onlar Amerikancılık yani. Şu anda içinde bulunduğumuz o mu bu mu şeyleri arasında, ayrımları arasında geçerken buna çok dikkat etmemiz lazım. Her şey senin istediğin gibi mükemmel de olamayacak. Olmaz da. Olmayacak da. Biz çünkü Amerika gibi böyle açlığın şeyin reklamını yapamayız. Anlatabildim mi demek istediğimi? O yüzden Türkiye olmak çok ciddi Evet, önemli bir çok iyi şeydir. anladım. Dünya için çok önemli bir şeydir aslında da. Yani ben isterim ki benim sıkıntım şeydir mesela. Ben sokağa çıkarım, binalara bakıyorum. Yani İstanbul'da yaşıyorum. Bence dünyanın gerçekten en güzel şehri. Ki ben hiçbir hayatımda renk beğenmedim. Yani en sevdiğim renk dediğim bir şey yoktur benim. O yüzden ne Türkiye bir numaradır benim için, ne İstanbul en şeydir hani bir numara şehirdir falan. Objektif, real fikrimi söylüyorum. İstanbul gerçekten en güzel şehir bence anladığım kadarıyla. Şöyle bir bakıyorum şeyine, özüne. Ama Enerjisi nasıl? olarak da verdiği Bence enerji de öyle. olarak da Evet, bence. enerjisi de öyle. Ben mesela çok izbe bir ev bulurum. Bir daire bulurum. Ve orada olabilecekleri görürüm. Onun şeyini görmem. O metrokuluğunu görmem. Hikayesini görürüm. Hatta çok daha hoşuma gider. Oradan şey olması, yaratılması. Türkiye'de de bunu görüyorum. İstanbul'da da görüyorum. Tabii sokağa çıkıyorum, binaları görüyorum. Bir şehir düzensizliği var. Bir şehir plansızlığı var yani. Estetiğe önem vermemek var ki estetik çok insanı zenginleştiren bir şeydir. Harcama değildir, gider değildir estetik, yatırımdır. Estetiği olan bir dünyada insan beyni de estetikleşmeye başlar. Estetikleşmiş bir beyin, çalışan estetik bir beyin, sağ ve sol lobu birlikte çalıştıran ahenkli. O yüzden ölçülü insan demektir ve ahlakı arttırır. Bir yerde estetik olarak ne kadar güzel şeyler görürseniz oralar o kadar edepli davranırsınız. Mesela dikkat edin. Estetik Evet, Ayşegül Ilgaz estetik merkezlerine gidin dedi. felsefedeki estetikten bahsediyordum ama neyse. Beyninizdeki estetiği de arttırmak için estetik Ama öyle merkezlerine gidin yani dedi. gerçekten estetik kuvvetli olan sanatsal işte böyle hani güzelliği olan yerlerde insanlar bir çeki düzen verirler kendilerine yani. O yüzden bence çok önemli. Ben bunu göremediğim zaman üzülüyorum.
hakikaten rahatsız hissediyorum kendimi ve sinirleniyorum yani. Hani biz aslında böyle değiliz. Şu içerideki bir çıksa ya. Tabii ben görüyorum bak ne kadar senede çıkacak da toparlanacak İstanbul'da ben de göreceğim de ben de bunun tadını çıkartacağım gibi düşünüyorum falan. Ama göreceğiz inşallah. Ne diyeyim? Evet, deprem bölgesinden yazan dostlarımız var. Gözde Hanım yazmış. Adıyaman'da yaşıyorum. Şehir burada bitmiş durumda. Depremle bu ülkeye doğmuş olmamın amacı vardır diye düşünüyorum ama umutsuzluk içindeyim. Bu şartları nasıl kendi gelişimim için kullanabilirim diye sormuş. Güzel soru. Oturaklı bir soru. Bir kere bayağı sorusunda bile olayı analiz etme, ettiği analizdeki umutsuzluğu kabul etme ve gördüğü umutsuzluk içerisinde bunu kendime nasıl kullanabilirim diye mantıklı ve hakimiyetle sorduğu bir soru var. Bu metanet göstergesidir. Bu böyle bir soruyu soran bir kişide metanet zaten oldukça yüksektir. Aynı zamanda aklı selim Kesinlikle. dediğimiz olaylara daha ölçülü bakabilme durumu var. Bu ölçülü bakabilme durumu e, konusunda benim yani yardımım şöyle olabilir. Umutsuzluk dediği şey iyi. Ya, umudunu da ölçülesin bence. Çünkü umut dediğim gibi beynin yaptığı bir hesap. Fakat tahmin ediyorum ki eski alıştığı düşünceler üzerinden bir umut hesabı yapıyordur şu anda. Eski dünyanın umutlarını bu dünyada aradığı için bulamıyordur. Bu dünyanın, bu zamanın umudunu yapsın. Mesela bizler Kurtuluş Savaşı'nı kazanmayı hep böyle yüce bir şey olarak anlatırız. Vay be nasıl işte yoktan var ettik. Nasıl da ortalığa çıktık. Nasıl da hiçbir tane bir doğru düzgün malımız, mülkümüz, paramız yokken herkes yüzüklerini sattı, silahını verdi, canını verdi de kurtardık diye anlatırız. Ama Kurtuluş Savaşı'ndan hemen sonra Türkiye'nin çok fakir bir ülke olarak kendini ayağa kaldırma serüvenini hiç konuşmayız. Hiç bu Türkiye nasıl oldu da fabrikalar yapabilir hale geldi bir dönemler. Ya da ne bileyim Atatürk ne oldu da Kurtuluş Savaşı'ndan sonra böyle işte inkılaplardır, yeniliklerdir, bir şeylerin inşasıdır, kılık kıyafettir falan. Hangi parayla yaptın kardeş sen bunu? Yani yurt dışından Evet. şey yapmadın. Silah bulamayan bir orduya Kurtuluş sahipken Savaşı'ndan değil mi? sen cebinde hiçbir şeyle çıktın. Nasıl şey yaptık, inşa edebildik? Neyle inşa ettik? İşte orada arkadaşlar burası e, şöyle hiç bilmeyen birine çocuk zihniyetli, daha toy, daha çok bu tür iniş ve çıkışları çok fazla deneyimlememiş ve bu hiçbir sıkıntı yok. Bu her insanın bir konuda olduğu bir şeydir. Hani bende bazı konularda yoktur, bazı konularda vardır. Herkeste olduğu gibi yani. Hani külliyen toy olamazsın, külliyen bilgi olamadığın gibi. Ee, Ama şöyle söyleyelim. Bizler eğer bir toy zihniyete konuşacaksak merak etme her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır denir mesela hani dini bir cümle kullanacaksak. Ya da mutlaka ki sen daha onları çok denemedin ama merak etme karşına çıkar. Sen sadece gayret et. Ben sana inanıyorum, güveniyorum. Bulursun bir yerlerde karşına çıkacaktır. Gözün açık tutmaya devam et denir. Ama ileriki yaşlarda sen kendi deneyiminden zaten anlarsın ki hakikaten dünyada atom sayısı nasıl değişmediği gibi inşa edecek materyal de azalmadı. Biz binalar yıkıldığı zaman binadaki malzemeleri hiç kullanamayacağımızı düşünürüz. İşte demir gitmiştir, işte tuğlalar zaten yıkılmıştır, kırılmıştır. Al onu çöpe at, yeniden inşa et gibi düşünürüz. Bu çok materyalist yaklaştığımız için böyle oluyor. Birincisi bir kere o malzemeler mutlaka geri dönüşüme gider. Orası ayrı bir konu materyal anlamında ama bir inşa için insanın şimdi biz bina inşa etmeye çalışmıyoruz bir kere. Yani devletin şu anda yapmaya çalıştığı genel olarak devlet kelimesi kullanıp genelleştiriyorum ama hepimizin aslında millet olarak da katkımızla birlikte bizim de hem millet olarak hem devlet olarak bireyden külliyata kadar Türkiye'de şu anda her türlü kuvvet kurumsalından işte şeyine kadar yani bireyine kadar aslında yeni bir Türkiye inşa etmeye çalışıyor bir kere o 10 ilde. Bunu bir doğru düşünelim. Biz orada bina inşa etmek değil sadece. O Kesinlikle. işin sadece maskesi. Biz peki şöyle bir şey var. Halen daha ufak tefek de olsa yardım etmeye devam ediyorsunuzdur diye düşünüyorum mesela. Değil mi? Tamam. Peki depremden sonra dünya kadar işte tiny house'lar yapıldı, konteynerler geldi. Şimdi mesela o dünyada şu an orada
Bence oradan yani yatırım yapmak isteyenler oradan bence toprak alsınlar. Çünkü yine ekonomik bir şey söyledim ama yapacak bir şey yok. Ben söylerim öyle şeyler. Astrolog değilim ben. Neden öyle diyorum? Çünkü şu anda az katlı binalarda yaşamın veya daha küçük evlerdeki yaşamın ne kadar zengin olabildiğini anlıyor mesela şu an orada yaşayanlar. Şu an orada başka bir şey inşa ediliyor. 4-5 katlı, 10-15 katlı binalardan çıkıp tek odalı konteynerlere girildiği zaman insanın insanlığını hatırladığında tek odalı konteynerin işte 4 artı bir, 2 artı bir neyse evden daha geniş olduğunu yaşayabilirler. Öte yandan nereden bunu yaşıyorlar? Ya böyle yaşıyorlar, şükrederek yaşıyorlar ya da tek odalı bir konteynerde anası, babası, gelin, torun, tombalak hepsi birlikte yaşadığında kavga, gürültü, biri giyinecek, biri tuvalete gidecek derken ciddi anlaşmazlıklar da oluyor. O zaman da şükür. Hani eski evimizde neler varmış aslında, ne zenginmişiz gibi. Böylece aslında o materyal olarak şükretse bile o seviyede aslında biraz daha öteye gitse yine de olsun. Şükür en azından yaşayacağımız bir yer vara da getiriyor. Yani kabına göre. Senin kabın eğer of pofla şükrediyorsa of pof. Ohla şükrediyorsa o zaman oh. Ama herkes şükürde şu anda. Demek ki bazı şeyleri daha manasal algılamaya başladık. Bir inşaat çoktan başladı yani. O yüzden şu anda elinde olamayanlara bakıyor. İşte dediğim gibi eski zihniyetle bakıyor şu anda. Oysa ki elinde olamayanların ona ne kazandırdığını da bakabilir aslında. Kıtlıklarının, zorluklarının, imkansızlıklarının ona inanmaya odak getiriyor mesela. İnanmaya odaklanması gerekiyor. Eski bildiği kolaylıkla hesapladığı kaynakları değil, daha önce pek düşünmediği kaynakları bulması gerekiyor. Yeniden hesap yapması gerekiyor mesela. Yani şu anda hep beraber deprem bölgesinde olalım ya da olmayalım. 10 ilin yıkılmasıyla birlikte Türkiye'nin ayağa kalkışı söz konusudur aslında. 7'de biri gitti yani baktığın zaman yani şeyin Tabii ki. ülkenin ama ne inşa ediliyor? Şimdi gözümüzle görmeden inanmayacağız Kerem. Bu insanın doğasında vardır. İstediğin kadar inan, görmeden emin olamayacaksın. Oralar bitsin ki hızlı yapacaklar. Onu eminim ondan. Oralar bitsin. Yine Türk insanının çok gereksiz bir utancı vardır. Doğru bir utanç değil aslında ama yine de bir seviye bir utanç. Yalnız depremde iyi ki olmuş gibi bir şey göreceğiz orada. Hani limonu limonata yapmak gibi. Anlatabildim mi? Yani Hmm. böyle bu kadar büyük bir vahşetten, büyük bir yani doğanın vahşeti gibi geliyor. Değil ya. Doğanın bize ne garezi olacak? Senden milyonlarca yıl önce zaten vardı. Sen olmasan da zaten devam edecek. Yani bu kaç kez dönmüş Yani dolaşmış. 50 yıl, 100 yıl sonra bunu bir ders olarak mı Ders görecek ders insanoğlu abi? evet ders olarak görecek ama bence şöyle de bir ders olacak. Şimdi ben bir ara seninle konuşacağım bir montaj konusu var. Onu bir montajı bir halledeyim. Ben 2 tane video Tamam. çektim. Bir tanesi Hatay'da çektim Mayıs'ta bütün bu olaylardan önce. Bir de Norveç'te çektim. Aslında ikisinin gerçekten ardı ardına konması ve birbirlerine örnek olması lazım. Norveç iklim şartları çok zor olan ve çok kısa sürede Londra'da aynı şeyi yaşamıştı. Yangınla kül olmuş bir mekanı var. Bir şehir var. Tabii. Londra'nın şarkıları vardır. London Evet. Burning falan diye vardır yani. Bunlar bu tür felaketler insanların biraz kendilerine gelmelerini ve doğayla işbirliği halinde inşaatlar yapmaları, binalar yapmaları ona göre doğaya uygun, doğaya adapte olabilecek, ahenkte olabilecek evler yapmaları, doğaya ahenkte olabilecek yaşamlar inşa etmelerini sağlamış mesela. Biz doğanın ortasında, göbeğinde olursak ve doğaya adapte olmazsak doğa bu kadar sert gelir bize. Bak asrın felaketi dendi. Niye bu kadar sert yaşıyoruz? Çünkü göbeğindeyiz. Göbeğiz hem doğa anası yani doğa ana, Anadolu bu kadar analık, bu kadar doğa, bu kadar toprak, bu kadar tarım, bu kadar ekmek biçmek, bu kadar ben ve beni öz eleştiri yaparak insan olmak. Bak bunların hepsi aynı şeyden bahsediyorum. Farklı kelimeler kullanıyorum. İster bunu ziraata döndür, tarım de, toprağı işlemek. İster kendi bedenine toprak de bunu işletmeyi de bu beden sayesinde, bu gemi sayesinde
kendi seyri sülûkunda gidip insan olmak de, ister doğa anada iklime adapte olacak teknolojiler de, ne dersen de Türkiye toprakla ve doğayla birebir oturan bir coğrafyası var. Coğrafya kader mi diye sordun ya. Şimdi coğrafya senin Hı kaderin ve hı. sen kaderine itiraz ediyorsun. Yersin tokadı tabii. Bu hani şey lafları var ya işte Müslümanlıkla ilgili böyle hani işte Allah ceza verdi falan. Tabii ki Allah ceza verdi ama doğru okuyalım bu cümleyi. Ceza karşılık demek. Sen doğanın yüzüne bakmazsan doğa da sana tokat atar yüzüne bak diye. Çünkü işte kendine gel diye aslında. O da merhametten diyorum ya böyle merhamet tokadı demiştim ben mesela afet sonrası yaptığım yayında. Merhamet tokadıdır. Yumuşacık bir tokat atıyor aslında bize. Uyanalım diye. Baygınız çünkü. Ne yapacak bu? Okşayarak mı uyandıracak bizi baygınken? Bu şey gibidir hani derler ya insan kendi hakkına da Evet girdiğinde evet evet. günahtır derler ya. Aynen çok güzel Aslında söyledin. Türkiye kendi hakkına girerek günah işliyor. Yani verimli toprakları Evet işlemeyerek evet işliyor evet. mesela. Ve bu hepimizde var. Yani ben bazen işte ben de kibre giriyorum ve bu ülkeyi nasıl kaldıracağım bir ucundan diye düşünüyorum. Oysa ki Ayşegül sadece kendini kaldır yani. Sadece kendini kaldır. Zaten o dünyaya bedel, kainata bedel benim kendimi kaldırmam zaten aslında. Ne işim var dışarıda aslında. Sürekli hatırlatmak Hı hı. zorundayım. Yani bunu bir de bilen, düşünen, her Allah'ın günü bunu düşünmem gerektiren atmosferde yaşayan bir insan olarak bile ben düşebiliyorsam herkes düşüyor yani. Tabii ki de düşeceğiz. Düşmek zararlı olan bir şey değil. Sadece hatırlayacak mısın? Olay bu. O yüzden herkes gerçekten kendini ayağa kaldırsın. Kendini ayağa kaldıran insan taşar. Taştığı zaman kapı arar. Hayatta zaten o zaman bir ziyan olmasın diye biliyorsun müsriflik yok evrende. Hemen sana neyse yapabileceğin şey onun kabını getirecek emin olun. Şu anda doğum kanalındayız. O yüzden sıkışık, Hı hı. karanlık, ne edüğü belirsiz bir yolculuktasınız. Ama bittiği zaman ağlayacaksın tabii ki. Çıktığın zaman ateşe ağlayacaksın. Ama ondan sonra da kendini bulma ve aydınlığa gelme süreci var. Ondan sonra da kahkaha atacaksın. Her şey denge. Yani Evet. umutsuz olduğu Ayşegül, konuyu birazcık daha farklı bir perspektiften yakalarsa bu aklı selimliğini kendine döndürürse, ben kendimi nasıl inşa ederime getirirse gönlü ferahlar bence. Herkes kendi elinde tutabildiği kadarını evet. kaldırsın. O zaman Ayşegül seninle şöyle bir oyun oynayacağız. Ayşegül'le kısa soru Tamam. cevaplar bölümü. Tamam mı? Çünkü çokça Çok mu var? soru var. Hiçbirinin boyu bükük kalsın Tamam. istemiyorum. Tek O cümlelik yüzden cevaplar veriyorum. kısa soru Tamam. cevaplar yapacağız seninle. Tamam mı? Bu oyunu seninle başlatıyoruz bugün. İpek böceği rumuzlu bir hanımefendi herhalde sormuş. Cüzi irade Var. var mıdır yok mudur? Reenkarnasyon gerçek midir değil midir? Gerçektir. Tefekkür nasıl yapabiliriz? Pratiği gerçekten tam oluşmuyor sözlük anlamı ile demiş. Evet. Bu çok uzuna gitmez. Şöyle söyleyeyim. Mesela e, bir şey okudu, bir şey duydu. Okudu, duyduğu, edindiği bilgiyle kendi düşüncelerini sentezlesin. Sentezleyerek olur. Sentezlemektir tefekkür. Ben sentez uzmanı diye biliniyorum ya. Aslında öyle bir şey yok. Beyin zaten Hmm. sentezler de. Tefekkür demek aslında o. Ne öğreniyorsa öğrendiği şey ile kendi düşüncelerini birleştirsin, değerlendirsin, olgunlaştırmaya çalışsın. Alsın bilgiyi ezberlemesin. Alsın bilgiyi, o bilginin ışığında kendi yaşamındaki deneyimleri bir kez daha değerlendirsin. Tefekkür budur. Dışarıdan aldığın bilgiyle içerideki bilgiyi sentezler, yepyeni bir bilgi doğurursun. Anadolu eşit midir? Ya çıkarsın ya batarsın mıdır? Şimdi kim için ama? Herkes için öyledir. Evet öyledir. Herhalde Hatta şöyle Türk söyleyeyim. insanı için. Hı hı. Bence Türk insanının ben sentezciyim ya hani o yüzden her şeyi Hı hı. çok klasik ezbere bir cümleyle her şey olması gerektiğiye bağlıyor ya tabii. İlahi bir mukadderat dediğimiz bir şey var falan ama bu bize yaramıyor. Yani biz uyanık insanlar olmadığımız için daha Hı hı. uyanmadığımız için o yüzden daha farklı anlatmak lazım. Gerçekten çok samimi söylüyorum. Hiç oyun oynamıyorum. Eşiktir. O eşiği atlayanlar mutlu olacak. Atlayamayanları da cayır cayır yanacak. Oo, Evet fena öyle. ya. Çünkü Peki enerji artıyor. Adapte olacak. olmadığın zaman Hı. çok daha zorlanacaksın. Çok daha sana sıkıntı getirecek. Ben o yüzden dedim Ramazan'da oruç tutun. Bakın Müslüman olmasanız bile oruç tutun dedim. Çünkü onun fizyolojik olarak Hı sende hı. yapacağı bir etki var. Benim için mesela
bu kadar yoğunluk içerisinde oruç tutmak, e, yani düşünsem hayır derdim. Ama hayır, tam aksine aslında tutman gerekiyor mesela. Çünkü o incelme, az yeme bana şu anda çok zaman katıyor aslında. Bir ayım çok yavaş geçiyor ama ondan sonraki birkaç ayım çok hızlı geçecek. Bu aralar kendilerini zorlasınlar. Ondan sonra çok kolaylaşacak. Eşiği atlasınlar. Olacakları duyu sesiyle duymak mümkün müdür? Mümkündür. Mümkün müdür diye sorduğu için mümkündür dedim. Ha. Nasıl olur, bize olur mu falanlara cevap vermiyorum. O büyük ilk uyanışı yaşadıktan sonra mertebe mertebe uyanışlarda yaşar mıyız? Yaşarız. Her bir mertebeyi de ayrı ayrı yaşarız. Hepsinin belirtileri vardır, araştırsınlar. Bu biraz teferruatlı. Yine de Sor. sorayım, onun da boynu bükük kalmasın o sorunun da. Mesela sizi kıskanan, taklit eden, kusur arayan bir kişiye karşı nasıl bir bakış açısı olmalıdır? Merhametli. Ruh transferi var mıdır? Ruh transferi, yani bir bilinç Var transferi mıdır? gibi mi? Herhalde Vardır. Tabii öyledir. vardır. Yani ruh Vardır. transferi. Bilinç transferi zaten. Ruh transferi de olur. Geçer. Zaten olmasa Hmm. Hazreti İsa yeniden canlandırma gibi bir mucize uygulayamazdı. Hazmedememekle baş etmek, adalet ararken vazgeçmek midir? Hazmedememekle baş etmek, Adalet ararken vazgeçmek midir? hayır, değildir. E, Kırmasın umudunu. Hazmedemediği zaman, şimdi hazmedememekle baş etmek dedi ya. Hazmedememekle baş etmek Hmm. kelimesini de doğru kullanmıyor o kelimeyi aslında. Baş etmek. Hazmedememeyi kendine bir bilgi haline getirebilmek demek aslında baş etmek. Bilgi haline getirirse, gerçekten baş ederse yani, hazmedememekle kalabilirse, hazmedememeyi hazmederse o zaman cevabını alır. Ama hazmedemiyorum, işte Hmm. hazmetmeliyim, hazmetmeliyim dedikçe hazmetmeye karşı direniyorsa oradan cevap alamaz. Sizin anlatımlarınızla, yorumlarınızla çok besleniyorum. Bir psikoloğa ne Bir önerirsiniz? psikoloğa mı ne öneririm? Tabii söyleyeyim. Bir kere, eğer Jung yaklaşımı yoksa, varoluşçu yaklaşımı yoksa kesinlikle edinsin. Yani çok fazla o yaklaşımda derinlik yoksa, mutlaka vardır da derinliği belki yoktur. Oraya çok Hı Freudian hı. yaklaşılmıştır belki. Jung yaklaşımı olsun. Ve Jung'un da kendi yaklaşımı, ki bugünün psikoloğudur aslında baktığın zaman. O yüzden eski devirlerde çok daha materyalist yaklaşan insan beyninin biraz tükaka gördüğü bir psikologtu. Ve Jung da aslında metafiziğe bağlı bir psikolog. Yani bütün metafizik alanlarındaki, mesela tarottan çıkartır 12 arketipi. 12 arketip yapısı ve bugün çok yoğun bir şekilde psikolojide kullanılan bu 12 arketip aslında tarottan gelir. Tarotu incelemiştir. Tarot gizli ilimdir, metafizik ilmidir mesela. Rüyalar sembol ilmidir. Eski Mısır inisiyasyonlara tabidir mesela Jung. Aynı zamanda saykadelik şeyler kullanmıştır eski dönemde. Ve onun gibi bugün Leonardo'nun nasıl ki sanat eserlerine vay falan diyoruz. Aslında aynı dinamik, aynı disiplinle getirdiği için Jungsal yaklaşım bilimi ilim ile köprü haline getirebilir. Eğer bu köprüyü sağlarsa da o zaman da metafizik alanlarına girsin, ama doğrudan metafizik alanlarına girmesin. Geleceğin düşünce okulları bilim ve ilimin birbirlerinden ayrı olmadığını, hepsinin birlikte çalıştığını sentezleyebildiği ölçüde ayakta kalacak. Din ile bilimin kesinlikle ayrı olmadığını, hatta şurada çok net söylüyorum. Din, hatta Müslümanlık, İslamiyet'in bütün bilgileri, İslam felsefesi diyeyim hatta. Çünkü bütün felsefelerin sentezidir aslında. Hiçbir felsefeyi dışarıda bırakmaz kesinlikle. Özünde böyledir. İslam felsefesi bugün bilimin gelemediği yerleri işaret eder. Bugün İslam felsefesini bilen bir bilim adamı aradığı tez koyup da antiteziyle sentezleyip de işte araştırma yapıp da bulmaya çalıştığı cevapları oradan bulursa ne bulacağını bilir. Soruyu sorar, cevap İslam felsefesinde vardır. Kendi bilimsel yöntemleriyle o cevaba gelir. Hızlandırırız, bilimi hızlandırırız İslam felsefesiyle. O yüzden bilim ve ilimi sentezleriz. Bireysel olarak kendi iyiliğimize olan bir şeyi yeterince istemiyor ya da sebat etmiyorsak bunun sebebi Özdeğersizlik. nedir? Ne takılı kalmak, pardon. Özdeğersizlik herkeste var. Özdeğersizliği Hı. aşmayı isteyememek, özdeğersizliği veda edememek, bırakamamak, öyle beslenmiş olmak.
O yüzden kendisine bir şans verip öz değerli bir yaşama bir deneyip ondan sonra karar versin. Ya ben bunu beğenmedim, öz değersizliğe geri dönmek istiyorum diyecekse dönsün. Muhtemelen dönmez. Uyanmaktan neden bu kadar korkuyoruz? Uyandıkça daha da zorlaşacağını düşünmek doğru mu? Uyanmaktan bence korkuyor muyuz? Şimdi çok klasik cevap tabii ki bilmediğimiz için korkuyoruz bir kere. Yine bir bilinmezlik var. Ya şöyle söyleyeyim. Bunun mekanik bir anlatım var. Yaşadığımız her bir travma, her bir acı, her bir sıkıntı bedende yaşam tasviri olarak bir bilgi olarak devir daim ediyor sürekli. Havuzun motoru gibi yani. Ne yaşarsak o bir devir daim motorunda bedende sirküle oluyor. Ve sen bu şekilde hayatı tanımlıyorsun, anlıyorsun, tanımı koyuyorsun. Ve böylece de kendi benliğini, kendi kimliğini oluşturuyorsun. Bu aydınlanmak demek, bu devir daim motorunda tekerrüre binen, tekrara binen şeyleri bu devir daim motorundan, bu döngüden samsara diye geçer Hint biliminde mesela işte sonsuz tekerlek ya da kader çarkı diye de geçer tarotta. İşte ne bileyim bazı filmlerde kader çarkı diye geçer. Bize kader diye geçer tabii ki. Bir sürü felsefede var bu. Bu döngüden bir şeyi işte merkez kaç kuvvetiyle aslında ışığa göndermek demek aydınlanmak. Ama sen eğer döngünden bir şeyi terk ettirirsen, bırakırsan bu sefer yaşam tasvirin değişecek ya. Ve yeni bir yaşam tasviri oluşturmak zorunda kalacaksın. Bilmediğin bir dünyada yeniden bir tasvir yaratacaksın. Bu yeniden tasvir eskiden ezbere yaptığın bir sürü aksiyonun kullandığı glikozdan daha fazla glikoz kullanacak. Ve beden de kendini hayatta Hmm. tutmak için çok fazla glikoz harcamak istemiyor. Önümüz kış, önümüz kış, önümüz kış deyip duruyor. Mutluysa aha mutsuzluk geliyor. Kahkaha attıysa vallahi ağlayacağız. Böyleyiz ya. O yüzden sürekli olarak bak glikoz harcama sonra ölürsün diye bir şey var. O aydınlanmaktan korkmamızın tek sebebi tembelliğimiz. Bedene çok fazla. Beden sen beni taşı diyoruz. Biz bedeni taşıyacağımıza, sırtımızda bir ceset diye beden taşıyacağımıza beden bizi taşıyor ve taşıyamıyor tabii ki. Çünkü insanın ruhunun ağırlığı çok fazla aslında baktığın zaman. Ondan dolayı. O zaman devam ediyorum. Bu zamanın ruhu bize ne fısıldıyor? Ayşegül kaç sorusu olmuş bu. Anlat Ayşegül. Peki. Şu Nisan'dan bahsettim az önce. Onu bir kez daha dinlesin istiyorsa. Bunu sen YouTube'a koyduğun zaman geriye dönebilir istiyorsa. Tabii. Orada biraz anlattım çünkü. Hatta ben böyle dağınık konuşuyor gibi gelirim ama aslında değil. Baştan geldiğiniz zaman hep böyle Hı hı. bir analitik bir gidişat var. Sadece çok fazla pencere açıyorum ve özellikle beyninizi yoruyorum ki konsantrasyonunuzu biraz konsantrasyonunuzu dağıta dağıta her dağıldığında konsantrasyonunuz tekrardan toparlama çabanız aslında sizin konsantrasyonunuzu yükseltiyor. Yani beni dinliyor olmanız, dirayetli bir şekilde dinliyor olmanız bir meditasyon aslında arkadaşlar. O yüzden başa sarın, dinleyin yani Yani çalışın. Ben anlatırım, çok anlatıyor gibi gözüküyorum aslında çok özde bir şey söylemeye çalışıyorum. Ona dikkat etsinler. O zaman bu ayın sırrını görecek zaten. Şimdi onun dışında evet. birazcık daha özet yaparsak bu ay önümüzdeki aylarda özellikle Mayıs'tan itibaren yapacağımız atacağımız adımlar olacak. Şimdi bak kehanet gibi konuşayım da hoşuna gitsin. Şimdi Mayıs'tan sonra böyle biraz adımlar atacaksınız. Görüyorum. Böyle bir yeni kararlar verilecek ve radikal kararlar verilecek. Ve bu radikal kararlar radikal de gelmeyecek. Çünkü artık zemini oluştu. Eskinin radikal kararları bunlar. Yeninin normal kararları olacak. O yüzden ya bir dakika radikal kararlar ama hiç de öyle gibi gelmiyordu diye de düşünebilirsiniz. Onlar çünkü eskinin radikali. Sen çok değiştin. Onu bir hatırla bir kere. Hani değiştiğini unutma bir kere. Az bu şeye giden geçmiyorsun. Mayıs'tan sonra baharla birlikte ve yaza doğru gidişimizle birlikte ve işte büyük felaketlerin üzerinden geçen yıllar sonrasında gelinen ya galiba atlattık duygusunun yavaş yavaş gelmeye başladığı bu bahar yaz aylarıyla birlikte daha cesur, daha içten, daha sana ait kararlar verme imkanın olacak. Bu imkanları eğer değerlendirirsen sen de alenen göreceksin ki bir takım adımlarda bulunuyorsun. Ama bu adımları yapabilmen için içten bir hesap yapıyor şu anda bu beyin. Diyor ki bak öyle bir harekete doğru gidiyorsun. Vedanı et de git. Sonra pişman olursun. Aslında bu ay o ay. O yüzden bu ay bir Evet. sıkıntı yaşıyorsanız
Neyde sıkıntı yaşıyorsanız onu veda edeceksiniz. Tadını çıkarın. Önümüzdeki ayın başında Sevilay Eriştem'de bir Ha. yayınımız olacak. Ona Ayşegül Ilgaz'ı da davet ediyorum. Hep beraber astroloji gündemini konuşalım Valla abi. astroloji gündemini Sevilay anlatsın. Ben onu daha böyle Ayşe'nin işte hissi kabilel vuku olarak ben dahil olabilirim. Çok severim onu da. Aynen öyle. Keyifli. Onunla zaten yayınımız hep Öyle. kahkahalarla Ay, geçiyor. çok Çok keyifli çok anlatırken. şey bir kadın, güzel bir Aynen. kadın. Ne demişler? Zamanın ruhunu cevaplandırdık. Kaldıramayacağımızdan ağır Hayır, yükler verilmez. verilmezse tekamülümüzde yaşadığımız acılar uyandığımızda Evet. dönüşür mü? O nokta neresidir? Ee, Şimdi şöyle, yeterince acı yaşadığımız zaman yeterince acıyı bilemeyiz. Ne zaman bilemeyiz ama bize düşen acıyı arkadaşlar bak acıya çözüm aramaktansa oturup tamam dediğinizde bir şey olmaz. Size çok net bir örnek vereyim. E, Şimdi mesela dürüm yiyorum. Masada bildiğin çok acılı turşular var, ya, biber turşuları. Atom hani Hı hı. onlardan var. Bana dediler ki ben o zaman lisedeyim. Evet o dönem lisedeyim. Ondan sonra bayağı böyle O minik sarı. sarılardan mı, kırmızı Kırmızı kıpkırmızı sarı olanlardan mı? karışık Hı ama az vardır kırmızı hı biliyorsun. hı. Ondan sonra onlardan böyle atıp atıp duruyorum ağzıma. Tabii dikkat ettiler ondan sonra. Bütün kavanozu bitir o zaman falan. Bitiririm falan dedim ben. Tabii o zamanlar daha gazım. Ondan sonra bitirdim hepsini. Ve hiç şey de hani zorlamadı da yani. Gayet de midem de rahattı. Hiçbir problem olmadı. Çünkü şimdi ben bunu çok yıllar sonra fark ediyorum tabii ama benim beynimde şöyle bir şey oluyor. Acı yiyorum. Tabii ki de ağzım yanıyor. Ama eğer ben o acıyı hazza dönüştürme zihniyetiyle bakarsam o acı bir de onu hazza dönüştürme zihniyetiyle bakmıyorum. Of şimdi çok yanacak. Acayip işte gözümden yaşlar gelecek. Şimdi böyle öf acayip kötü olacak şimdi gibi bir pesimist yaklaşımla yaklaştığım zaman ağzımdaki acının arttığını fark ediyorum. Bu benim işte çok o böyle katman katman hani benim görevim nedir? Ben uzun süre çok fazla konsantrasyon yaşadığım için bir sürü deneyime katmanlaştırdım deneyimi. Benim için biber yemek sadece biber yemek demek değil. O öyle yaparsam çok Hı hı. deneysel yaşamışım yani aslında birçok şeyi çok abuk subuk sorular sormuşum. Her sorunun içsel dünyamda denemişim falan filan. Gördüm ki bir şey direndiğim zaman gerçekten acısı artıyor. Ama yok direnmezsem ne oluyor biliyor musun? Bir acı azalıyor. Bir de acıyı ekstradan azaltacak olan yöntemi de keşfediyorsun. Bak ağzına biberi attığında direkt biber olarak yersen çok pis acıtıyor. Ama ağzındaki lokmanın içine karıştırıp yersen çok az acıtıyor. İşin sırrını buluyorsun mesela. Sırrını bulmak için gevşemen gerekiyor. Gevşemen şart. O yüzden eğer acı yaşarken acıya hoş geldin diyebilecek kadar gevşeyebilirsen o acı azalır. Bunu en iyi yogada öğrenebilirsiniz. Size fizyolojik, psikosomatik olarak öğretir. Yani psikolojinizi bedeninizden öğretir. Yogayı tavsiye ederim o yüzden. Ya da yogik yaklaşımları. Böyle nefesle birlikte beden hareketini nefesle eşleştirecek olan her türlü aktivite meditatiftir. Yani meditatif olan her spora yoga denebilir bile hatta öyle diyelim yani. O zaman oyunun kuralını bozmuyoruz yine. Hı Kısa cevaplarla devam hı. ediyoruz Ayşegül. Üzerine çok düşündüğümüz bir konu hakkında sağlıklı bir karar nasıl verebiliriz? Üzerine çok düşündüğümüz bir konu hakkında mı? En sağlıklı kararı onu düşünmemek için başka bir şey düşünmekle. Yunus Emre bir ben vardır benden içeri demekle neye işaret etti? Ben dediği çok safhalı bir anlatım bu cümle aslında ama çok birinci safhası bir ben var dediği bir fiziksel bir ben var. Bir de bu fiziksel benin içerisinde bir iç benlik var. Bu iç benlik aslında yaşıyor. Bu bedende ona vasıta oluyor demek o. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm demesiyle. Şimdi son soruyla sorular bölümünü bitireceğim. Bakıyorum yine gelmiş mi sorular diye. Evet, bir de senden bolca kaynak istiyorlar. Önerebileceğin Senin okumak arkada için bayağı var bir aslında. kaynak öneri. Evet, bende de var arkada. Evet. Buradan da böyle caps alabilirsiniz Birinci birkaç tane. kaynak Nutuk okuyun. İkinci kaynak Lütfü Filiz'in
noktanın sonsuzluğuyla bir tasavvufi bakış açısıyla İslamiyet'i, Hristiyanlığı ve Museviliği genel anlamıyla bir araştırın. İstiyorsanız bendeki eğitimi alabilirsiniz. Daha açmamı istiyorsanız kayıtlardan alabilirsiniz. Onu alenen söyleyeyim. Oradan da ya bir dakika ya biz aslında bayağı bilmiyormuşuz dedirttirecektir. O zaman da yürürsünüz. Oradan artık hangisi ilginizi çekiyorsa ister Musevilikten başla, ister direkt Müslümanlığa gir. İstersen tasavvufi kitaplarla daha fazla devam et. Ben Mehmet Genç ve Mehmet Boboroğlu'nun anlatımlarını severim. YouTube'dan videolarını bulun, izleyin. Tasavvufi anlatımlar güzeldir, hoş şeylerdir, anlatımlar yaparlar. Bunun dışında kişisel gelişimle ilgili hiçbir şey önermiyorum. Çünkü eskinin kişisel gelişim bilgileri günümüz dünyasına çok geçerli değiller. Çok fazla idealist, fazla mükemmelliyetçi kaçıyor bence. E, ama ne yapın? Bence ne yapın biliyor musunuz? Dilerlerse eğer benim ahlak üzerine kelime kapılarında bir seminerim var. Onu alsınlar. Onu aldıkları zaman hem PDF sunumu alacaklar ama bir de ben orada Hı zamanında hı. yazdığım ahlak öğretisi PDF'i de var. Benim yazdığım. Onu da verecek alırken. Orada ahlakı öğrensin. Çünkü ahlakı öğrenmek bir şey inşa ederken, bir şey yaparken nerenin yanlış olduğunu zannettiği bazı şeylerin aslında doğru olabileceğini de öğrenebilir. Başka? Ya ahlak önemli. Ahlakı araştırabilir ama yani illa benden öğrenecek diye bir şey yok. Şey okuyabilir. Ergün Atalı'nın işte Anadolu Misyonu'nu okuyabilir. Ata Nehir'ini okuyabilir. Ondan sonra Ergün Candan'dı galiba değil mi soyadı? Candan'dı. Onu okuyabilir. Ha, bunları okudu mu? Bitirdi mi? Geçti mi buraları? Madame Blavatsky okuyabilir. Manly Hall okuyabilir. O kadar çok var ki. Dümdüz gider ama kendini Jung okumaktan Jung okuyabilir okuyabilir. mesela. Jung biraz ağır gelir ama. Ama yine de istiyorsa Hı, Jung evet. okuyabilir. Ama Jung ağır gelir. Onu söyleyeyim. Ya Jung bile anlattığı şeyleri anlamıyor. Fenomen olarak anlatıyor. Evet. Biraz psikoloji kitaplar okusunlar bence ama. Bizim topraklı bilgilere ihtiyacımız var. Çok metafizik değil de biraz daha böyle elle tutulur bilgilere ihtiyaç var. O yüzden bence biraz psikoloji dalında bazı şeyleri okuyabilir. Mesela Özgüven diye bir kitap var şurada. Bağlanma sanatı var. Hani bağlanmayı okuyabilir falan. Daha psikoloji şeyine gitsinler mesela. Kitap evlerine gittikleri Yani zaman. biraz sorgulamamızı geliştirmemiz gerektiğini aslında buradan Evet. çıkartıyoruz değil mi? Sorgulamamızı Evet ama arttırmamız. Yani daha sorguyu da fazla. yani önce bir hayatına bak ne derdin o derdin üzerine kitap bul. Ben kitapçıya gittiğim Hı zaman ne hı, okumalıyım hı diye hı. gitmedim hiç. Kimse bana kitap önermedi çünkü. Herkesin önerdiği kitaba bakıyordum. Acaba benim derdime derman olur mu diye düşünüyordum. O zaman ben derdime uygun kitaplar aradım mesela. Bir de ben ilk defa burada söyledim bu arada bazı kaynakları. Benim eskiden dediğim hep şuydu. Kitapçıya gidin. Şöyle bir kitaplar arasında şöyle bir gezinin. Bir kitap gözünüze çarpacak ve çekemeyeceksiniz. Sırtınızı dönüp gittiğiniz zaman Evet. aklınız orada kalacak. O kitabı alın ve okuyun. Her şeyi okusunlar. Hayatınızın amacını okusunlar. Dan Millman. Orada kendilerinin hesabını yapsınlar doğum tarihlerinden. Onu analiz etsinler. Sonra ruhsal astroloji kitabını alsın. Jean Speller olması lazım. Orada da Güney Ay düğümü, Kuzey Ay düğümlerini bulsunlar. Onları okusunlar. Kendilerine ufak ufak analiz yapsınlar. Yani benim şu anki halim ben hep örnek olarak söylüyorum. Hakikaten ben hiçbir kimseden analiz almadım yani. Kendi analizi kendim yaptım. O çok daha güzeldir. Bir astrolog kendine göre okuyacaktır size. Çok azdır nötr okuyabilen astrolog. Nötr zaten okuyamaz da olabildiğince nötr yani. Evet. Tarafsız bakması. Rüyaların gerek hayatta karşılığı var mıdır? Neden rüyamızda haber verici şeyler görürüz diye Haber sormuşlar. verici şeyler görmemizin sebebi hazırlıktır. İnsan bedeninin nörolojik olarak ve hücre hafızasında biliyorsunuz rüyada gördüğümüz şeyleri yaşadığımız için önümüzdeki dönemleri hazırlar. O yüzden bazı insanların kaldırabilmesi için uykularında, uyku daha gevşek bir bilinç hali olduğu için daha Hı kaldırabileceği, daha hı. açık olabileceği, çok da gerilmeyeceği bir atmosferde, rüya atmosferinde bir sürü insan deprem gördü mesela biliyorsunuz depremlerden önce. Bu haberci demek. Bak sana haber veriyorum hemen yetiştir demek değil bu. Al haberi ve hazırlıklı ol. Hani bedeni hazırlıyor aslında haberci rüyalar. Bunu bilemez. Hani şunu hazırlıyor, bunu hazırlıyor diye bilemez. Büyük bir ihtimalle ama deprem rüyası gören insanlar sadece bu depreme değil,
hayatlarındaki yeni değişimlere, dönüşümlere de hazırlanmaları gerektiği için de ekstradan bir de rüya ile hazırlık hale getirmişlerdir. Hazır hale getirmişlerdir bu büyük ihtimalle. Bu arada demin soruları okurken baktım 15 tane yeni soru gelmiş. Onların hepsini kusura bakmasınlar bu akşam biraz zor yani onları söylemesi. Bir de Ayşegül öyle bildiğiniz soru cevap insanı değil. Bildiğiniz verdiğiniz cevap yani bir en az 15 dakika sürüyor bir cevap. O yüzden öyle kolay değil yani. Tamam, hadi tek Bakın cümleyle geçelim hepsini. oyunu oynuyoruz. Oyunda bile mızıkçılık yapıyor. Kısa Tamam. cevap oyununda. Hepsini sor. Son 15'i alalım. Bir daha soru sormayın. O 15'e tek cümleyle cevap verin. Ondan sonra kapatalım. İlahi Nizam kitabı hakkında düşüncenizi Alın, öğrenebilir miyim? okuyun, inceleyin. Kesinlikle. Hatta burada da var. İnsanlık mı? Ruhsallık mı? Hangisi için geldik? İnsanlık, ruhsallık aynı şeydir. Ruhsallık manevi yönü, insanlık maddi yönüdür. Pozitif dönüşüm için günlük rutinlerimiz için tavsiyeleriniz nelerdir? İyi planlanmış bir uyku, iyi planlanmış bir beslenme şekli, iyi planlanmış bir spor disiplini. İyi planlanmış derken esnek planlardan bahsediyorum. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Buyurun. Yaratımda Vardır. hiyerarşi var mıdır? Yukarısı aşağı hizmet eder ama. Böylece küreselleşir. Kürevi olur. Yukarıya çıktıkça aşağı hizmet edersin. İkiz alev sürecinde şahıstan vazgeçmek sürece gelişime Tam ihanet anlamıyla midir? O ne? süreci İkiz alev bilmiyorum. sadakattir. Çünkü ikiz alevde sen Hmm. zaten ondan ayrı değilsin. Bütün ilişkiler için geçerlidir bu. İkiz alevde özellikle ortadadır. O kişiden vazgeçmek ve sadece kendi iç dünyanda nasıl gelişebilirsin, kendinden daha iyi nasıl bir insan yapabilirsin zaten ilişkiye sadakat demektir. Ve bunun için bazen o kişiyle bırakıp olmuyorsa olmadığını kabul edip başkasıyla birlikte olabilmenin yolunu da açıp gelin ata binmiş, yağ nasip demiş kuralına tabi olmanız gerekiyor. Ne demişler? Ruhumuzun bu yolculuğunda sadece düşünce ve zihin üzerine odaklı çalışmalar yapıyoruz. Beslenme şeklimizin öze dönme konusunda bize yardımı %100. olabilir mi? Vejeteryan olmak gibi. %100. Şimdi e, orta yol her daim her felsefe orta yolu işaret eder. O yüzden böyle lönk diye vejetaryen, vegan falan yaparsanız bedeniniz size böyle gerildiği o da bam diye geçirir ondan sonra. O yüzden çok fazla zorlamayın. Bu nefs enerjisi yüksek bir enerjidir. Zorlarsanız çok aç bırakırsanız sizi yer. Öyle diyeyim yani. O yüzden et ihtiyacın mı var? Ağır spor mu yapıyorsun? Kas mı geliştirmek istiyorsun? Yeteri kadar beslenemediğini hissediyorsun? Ne istiyorsan onu yiyeceksin. Sağlıklı olarak et yemek istiyorsan yiyeceksin. Daha sonradan ama insan bedeninde görüldü ki zaten olabildiğince toprağa en yakın olan besin olan bitki olduğu için biz güneşten besleniyoruz. Biz güneşten beslendiğimiz için güneşten doğrudan beslenen ve aslında mesela neden hayvandan besleniyoruz? Hayvan bitki yiyor. Bitki de güneş yiyor. O yüzden fotosentezle birlikte güneş yediği ve bunları kendi içinde bir enerji glukoz olarak tuttuğu için bitki en az işlemden geçmiş güneş demek insan için. O yüzden bizim için aslında en doğru besin, bizleri güneşe en fazla yaklaştıracak. Dediğim gibi fani alemler arasındaki madenler, topraklar en üst alemdir. En altta beşer var ya, ona en yakın olan beslenme şekli vejetaryen, bitkisel beslenme aslında. Ama oraya gidene kadar böyle doğrudan değil de kademe kademe yapmasında fayda var. Tarot ne demişler? Tarot enerji okuması güvenilir mi Şu diye an değil. sormuşlar. Kendini Neden kendini şu okuyan an değil? insan, kendini bilen insan Hı. tarottan değil, trafik ışıklarından bile okur kendini. Eğer kendini okuyabiliyorsan tarot oku. Ama kendini tarottan okumaya kalkıyorsan tarota taparsın. O zaman şirktir. Zaten Hı. Müslümanlıkta bu tür şeylerin şirke dönmesinin sebebi insanların cevapların kendi kalbinden çıkarıp dışarıda olduklarını zannetmesiyle birlikte bunlar kapatılır. Yasak değildir, örtülür. Ledün ilmi bunlardır zaten. Bunlar gizli ilimlerdir. Alenen öğretilmez. Öğretilir, aktarılır. Allah'tan hala da kısmetlisine bu ilimlerde verilir zaten. Sadece kendi merkezini kaybetmezsen okumalar. Buna astroloji bile dahil. Bilim bile dahil. Bilime bile taptığımız oluyor. O yüzden insan kendini bildiği ölçüde okuyorsa hiçbir sorun yok. Ama bu bir hikaye, bir efsane tarot yani E, onu bilmesi lazım.
Büyülü bir şey değil Değil yani. mi? Bir psikolojik bir anlatım, evet. Uyanış kamil insan olmak mı? Uyanışın aşamalarını nasıl ve nereden araştırmalıyız diye. Kamil insan olmak demek, uyanmak demektir, aydınlanmak demektir. Doğru. Sen uyandığın anda unutmayı unutuyorsun dedim. Bir de şunu da takayım. Heh. Kamil insan olduğu zaman unutmayı unutuyorsun. Kendini bilmeye başlıyorsun. Kendini bilen Rabbini bilir. Nefsini bilmekle başlıyor ama olay. O yüzden aydınlanmanın belirli safhaları var. Her bir nefsini bildiğin zaman, nefsi emmare, birinci nefsini biliyorsun, emir veren nefs. Aa diyorsun, bak yine beden benim içgüdülerden emri verdi. Uyuyacak mıyım, uyumayacak mıyım? Şimdi biz uyuyacak mıyım, uyumayacak mıyım savaşıyla başlarız ama mesele ne kadar uyuyacağım, ne kadar uyumayacağımdır aslında. O ölçülendirmek. Onlar da aydınlanmanın safhalarına giriyor. 7 safa aydınlanıyorsun. Yedinci safhada tam aydınlandığın zaman insanı kamil oluyorsun. O zaman da nefsini bilen, kendini bilir, kendini bilen Rabbini bulur oluyor. Bu oyunun kuralı Evet. böyle. Ee, Valla bugün soru cevabın dibine vurduk Evet. diyebiliriz yani, değil mi Biraz hak Ayşegül? ettiler ama. Evet, evet, hak ettiler bence de. Yani geçen videoyu da izleyerek hak ettiler. 2,5 saat. Bu da 2,5 saate dayandı. Değil mi? 21'de başladık. 2,5 saate Evet. dayandı. Öbür geçen yayınımızı izlemeye kalmış mıdır? Bence kalmamıştır herhalde. Türkiye'nin vakti geldi. Geleceğe adaptasyonu başlıklı videomuz. O da Bir Garip TV YouTube adresinden izleyebilirsiniz izlemeyen dostlar için. Burada Ayşegül Ilgaz'ın çok güzel içerikleri olan YouTube sayfasını da eklemeyi unutmayın. Diyorum ağzına, yüreğine, nefesine sağlık diyorum. Bu arada sen hani şeyin programın başında ne kadar enerjin biraz düşük gibi söylesen de programa girince enerjin gittikçe yükseliyor, farkında Evet mısın ya. Ayşegül? Öyle. Benim geçen gün sesim kesilmişti dedi. Anlattım ya Şarj sana. oluyorsun Sesim programda. kısıktı. Sesim kısılmış dedi babam. Sonra sohbet ediyoruz falan. Sonra durdu. Ayşegül konuştukça sesin açıldı dedi. Tam tersi oluyor bende. Deyince Şarj evet konuştukça oluyorsun. şarj oluyorum ya. Değişik yani. Benim de enerji tükenmiyor kardeş. Ne yapayım? Güzel güzel. Biz seni Ben böyle de seviyoruz sizi böyle Ayşegül. seviyorum. Evet. Son sözlerini alalım istersen, Valla bu kapatalım aralar ben biraz yayını. içliyim. İçinde bulunduğumuz durumlar benim de bireysel olarak da bir şeylerin içerisinde hep beraber de geçiyoruz gibi gözüküyor. Ben de geçiyorum. Bir de yaşadığımız Türkiye'nin durumları var. Ondan dolayı böyle biraz hadi be, hadi be, hani var ya bir tane reklam. Hadi baba, hadi baba yapabilirsin falan Hadi gibi. baba. O yüzden ben biraz böyle uzatıyorum. Her şeyin lafı çok kısa anlatılabilir ve hiçbir problem yok. Ama biraz ben elimi uzatıyorum ve bundan biraz tereddütte bulunuyorum aslında. Böyle tereddüt hissediyorum. Bu kadar anlatmasam mı? Daha az anlatsan hani az anlat, idrak etsinler, bir daha gelsinler falan. Ama bir taraftan da çok aç olduğunu da görüyorum bir sürü insanın. Ve mustahak yani. Ben anlatıyorum her şeyi anlayacaklar diye değil. Anlatıyorum bakalım sabredebilecekler mi? Çünkü sabır, sebat ve samimiyet. Her yayında bunu söylüyorum biliyorsun. Bunlar varsa gerçekten hayatınız dönüşür. Ne için sebat ettiğinizin önemi yok ama sabretmek üzere sebat ediyorsanız tamamdır ve bu samimiyet oluşturacak. Böyle tereddütlerim var yani bazen kısa mı konuşsak daha mı hani popülerlik için mi düşünsek diyorum. Ama bana daha fazla yayılmaktansa daha öz gitmek doğru geliyor. O yüzden arkadaşlar burada dinlediğiniz şeyi bir kez dinlemekle kalmayın. Burada çok katmanlı anlatımlar var. Benim özellikle Kerem'le seve seve yorgun da olsam görev olarak bilmemin sebebi bu yayınların içsel Tamam. kalitesi de. Bunu hep konuşuyoruz seninle de. Bu takdir edilmesi gereken ve ön plana getirmesi gereken ve hepimizin de sorumlu olduğu bir konu. İzleyici olarak herkesin sorumlu olduğunu düşünüyorum yani bu konuda. O yüzden neyi seçiyorsanız bu hayatta o yükseliyor. Bunu unutmayın. İzleyiciler olarak seçtiğiniz şeyler popülerleşiyor. Neyin popüler olduğunun takibindense neyin popüler olması gerektiğini sizin belirlediğiniz bir gücünüz var. Biz bakmıyoruz olayları yani hani bol bol anlatıyoruz ama işin cücüğünü çıkartacak sizsiniz yani damıtacak sizsiniz. Biz de Ayşegül'le ve onun gibi değerli hocalarımız ve anlatıcılarımızla konuları özenle seçmeye çalışıyoruz açıkçası. Yani hep işte böyle prim yapacak konu seçelim, işte ay orada ne kadar izlenir falan kaygısını da çok fazla gütmüyoruz. İnsanlar ne alır bundan? Bu zamanda insanlar nasıl ferahlar?
düşüncesine kapılarak ve kaygılarına kapılarak konular seçmeye çalışıyoruz. Sağ olun, siz de bu konuda destek veriyorsunuz bize. Hem sosyal medyada hem YouTube sayfalarımızda bizi destekliyorsunuz. Bizim için en büyük motivasyon tabii zaten sizin varlığınız, sizin destekleriniz bu konuda. O yüzden biz de işte elimizden geldiğince Ayşegül'le olsun, diğer hocalarımız olsun bir araya gelmeye çalışıyoruz. Böyle yayınlar devam edecek. Bu akşam da yine 2,5 saati neredeyse devirdik. Uzun ama yine akıcı, yine zaman tünelinden geçmiş bir yayın oldu. Tekrardan Ayşegül'e ağzına yüreğine Rica sağlık diyorum. ederim, seve seve. Mayıs ayında mı bir daha tekrar bir araya Evet, geleceğiz? Buradan artık sözünü veririm Mayıs dostlara. ayında bir araya geliriz seve seve. Tamam. Ee, Hem de Mayıs daha ayında tarihi hani aydınlık belirleriz. bir süreç geliyor. O zaman da biraz Hı yaklaşmış hı. olur. İçinizi ferah tutun. Aydınlık bir süreçteyiz. Gören görüyor. Göremiyorsanız bile aydınlık bir süreçteyiz. Bilin. Ama biraz da gayret edin. Hani biliyorsunuz kader çabaya aşık ya. Ona göre ilerleriz. Çok güzel süreçlerimiz gelecek, merak etmeyin. Şu Mayıs'ı birazcık da atlatalım. Seçim meçim de var biliyorsun. Ondan sonra ferahlayacağız. Yani kötü Hı. haberler bile olsa, kötü diye yorumladığımız bir süre haber bile olsa her koyun kendi bacağından asılır seviyesinde bakalım şu an. Herkes kendini biraz bir düşünsün. İnsan kendini ne kadar düşünür ve derine inerse orada bizi bulur zaten. Herkesi bulur. Bu arada beğenilerinizi ve yorumlarınızı ihmal etmeyin diyorum. Bu saate kadar izlediğiniz için hepinize Evet, teşekkür teşekkürler. ediyoruz. Hoşça Sevgiler, kalın. saygılar İyi diliyoruz. İyi akşamlar. akşamlar.